Merhabalar arkadaşlar, hoş geldiniz. Umarım ki hepiniz çok iyisinizdir. Hepinize güzel bir Ramazan ayı diliyorum. İnşallah hayırlara vesile olsun. Önceki videoların yorumlarında gelen istek konulardan biri kırk kalpler açılımıydı. Geçen hafta bir anket açmıştım. O açılımda kariyer açılımı 2 kat fazla oy almıştı. Gerçekten çok fazla oy almıştı. Ben de o yüzden öncelikle onu yapmıştım. Ama söz vermiştim orada üzülen arkadaşlarıma, gelecek hafta sonu da bunu yapar yayınlarız diye. O yüzden bugün de inşallah kırk kalpler açılımı yapmaya niyet ettim. Umarım ki güzel bir açılım olur. 3 destemiz olacak arkadaşlar. Desteleri tanıtayım sizlere. İlk destemiz zaten aşina olduğunuz bir deste kendisi. Birlikte hazırlayacağız bütün kartları. Böyle de bordomsu morlu bir ördeğimiz var. Bu birinci destemiz. İkinci destemiz böyle bir destemiz. Hepsinde bu arada ön yüze seçim yapmanız için kupa altılısını koydum. Kupa altılısı tatlı nostalji enerjileri de taşıyan bir kart. Özellikle böyle geçmişten gelen bağlantıları, barışma etkilerini anlatabiliyor. O yüzden hepsine kupa altılısını koydum ilk olarak. Bu da ikinci destemizde böyle turuncu güzel bir balığımız var. Acele etmeyin şu an seçim yapmak için, sadece desteleri tanıtıyorum. Seçim işlemine geleceğiz. Üçüncü destemizde zaten yine aşina olduğumuz destelerden biri. Onda da böyle mavi bir filimiz var arkadaşlar. Şimdi her zamanki gibi desti seçmeden, dinlemeden önce lütfen bakın, bu kısım önemli. Açılımlarla uyumlanabilmeniz için de önemli. Eğer bu videoyu dinlemeden önce çok fazla açılım videosu izlediyseniz bugün bu videoyu izlemeyin. Sakin, gerçekten biraz daha iyi hissettiğiniz, zihninizin daha rahat olduğu bir anı bırakın. Sürekli tekrar aynı açılım konuları dinlenmez. Çünkü arkadaşlar doğru cevap almazsınız. O yüzden zihniniz rahat olsun ve bugün gerçekten buraya da birazcık daha dediğim gibi derize böyle temiz, sakin bir enerjiyle gelmiş olalım. Sonra biraz nefes alıp verin. Derin. 2-3 defa en azından derin nefes alıp verin. Şöyle omuzlarınızı falan böyle bir rahat bırakın. Bir gevşeyin. Gerçekten böyle bedeninizin o günün stresini, telaşını bıraktığını hissedin. Sonra gözlerinizi kapatın. Tamam mı? Kendi yüksek benliğinize sorun. O aklınızda buradaki kişi, artık her kimse, bu kişi gerçekten ne hissediyor? Bu kişiyle ilgili gerçekten duymam gerekenler nedir? Ya da kendi daha rahat edeceğiniz bir soru. Sorunuzu sorun. Tamam mı? Bunları yaparken videoyu durdurun ama şu an yapmayın. Durdurun. Gözlerinizi açtığınızda gerçekten hangi deste çektiyse onu dinleyin. Olur mu? Mümkünse tek bir deste dinlemeye çalışın. İki deste arasında kalırsanız, ya ilişki açılımlarında ben onu çok tavsiye etmiyorum. Ama illaki kaldım diyorsanız tamam, ikisini de dinleyin ama her mesajı da böyle uysun diye zorlamayın lütfen. Uymayın da nazikçe bırakın. Olur mu? Şimdi dediğim gibi siz videoyu durdurun. Bu söylediğim rahatlama, seçme işlemlerini yapın. Sonra gelin açılımımıza başlayalım. Yeniden merhabalar. Birinci destemizi seçen arkadaşlar. Destenize geçmeden önce iyice karıştırdım. Sizinle birlikte de karıştıracağız yine. Ama öncelikle şuradan başlamak istiyorum. Seçtiğiniz deste aslında bu ördek sembolünü koymuş olduğum desteydi. Sembolleri, yani bu objeleri seçerken arkadaşlar böyle gözlerimi kapatıp her desteği niyetle rastgele çektim. Ve bana şey izlenimi veriyor. Hani deriz ya, böyle ördek evet suyun üstünde çok böyle zahmetsiz bir şekilde yüzüyor gibi görünür. Süzülüyordur ya adeta. Bence hani şu an dışarıdan bakıldığında hem belki işte çevrenizdeki insanlar hem de bu aklınızda kalp kırıklığına sebep olan insan baktığında size aslında çok böyle güçlü, işte işi gücü ya yolunda gidiyor. Hani o hayatında iyidir. Acı mı çekiyor hiç bilmiyoruz dedikleri gibi algılıyor olabilirler. Ama nedir aslında işin gerçeği? Bu ördek
o suyun üstünde kalabilmek için çok fazla çaba sarf ediyordur. Ama biz dışarıdan o yüzeyin altını, yani suyun altını göremiyoruz. Ve onun verdiği mücadeleyi bilmiyoruz. Haliyle bana böyle çok buruk bir, evet hani dışarıdan güçlü görünüyorum ama belki hani her yeni güne başlamak bile benim için o kadar zor ki. Sürekli kendimle mücadele halindeyim. Sürekli belki bu konuyu aşmaya çalışıyorum. Sürekli aslında bir kalp kırıklığı, hani deriz ya böyle, ya cam gibi batıyor ve ben o acıya rağmen aslında güçlü kalmaya çalışıyorum. Bana böyle buruk bir izlenim verdi ya, hani sizin enerjiniz gibi geldi. Peki şimdi bir bakalım. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ım, birinci desteği seçen arkadaşlar için zamansız bir zamana niyet alıyorum. Yani ne zaman izlerseniz o zaman geçerli olarak alabilirsiniz açılımı. Birinci deste. Birinci destenin aklındaki bu kalp kırıklığına sebep olan kişi. Birinci destenin aklındaki bu kişi. Birinci desteği seçen arkadaşlar için gerçekten güncelde ve gerçekte neler hissediyor? Bu kişi güncelde ve gerçekte gerçekten neler hissediyor sizin hakkınızda birinci deste? Çok sert bir giriş oldu. Burada belli ki gerçekten hani bir iletişimsizlik de var gibi. Hani çünkü şeyi gördüm açar açmaz. Deriz ya, nasıl yani, yüzüm yok. Yüzüm yok. Evet hani bakın son kartlar daha böyle bunları yakın gelecek gibi düşünebilirsiniz kendisinin hisleri içinde. Ben aslında ona bazı adımlar atmak istiyorum ama benim yüzüm yok. Kılıç yedilisi, kupa beşlisi, kılıç üçlüsü ve kupa dörtlüsü. Çünkü şunu görüyorum. Bu insan belki bu ilişkinin yürümesi için ya da aranızda gerçekten bir şeylerin olabilmesi için bir şans vardıysa da ya bu şansı harcamış kendi eliyle, ya görmezden gelmiş, ya belki bilmiyorum güveninizi kıracak bir şey yapılmış. Çünkü iyi hissetmiyor, yani iyi hissetmeyerek başlıyor aslında her şeyden önce. Şöyle alalım. Diğer kartlarımızı da ekleyelim. Ne hissediyor birinci destenin aklındaki kişi, birinci desteği seçenler hakkında? Mutlu tesadüfler. Şişedeki mesaj. Şu da gelmek istiyor gibi. Kabile. Benim burada biraz ne anladım biliyor musunuz? Hani deriz ya, başkalarının ağzına bakarak, hani hoş bir tabir değil ama yani çevresindeki kişilerin, belki işte ailesinin, arkadaşlarının söylediklerine belki bakarak, onları belki burada bir sorun, problem haline getirerek belki de bu ilişkiye bir haksızlığın yapılması. Ne hissediyor bu kişi birinci desteği seçenler hakkında? Bütün kartları bir açayım arkadaşlar. Arada tutamıyorum, yorum yapıyorum ama patlamaya hazır enerji, skandal, şok etkisi. Behlül kaçar, ilişkiden kaçar taraf. Tutku, uyuşan kimya, yüksek çekim. Canım kendim, öz sevgi bilinci. Ben burada mücadele edememiş, mücadele etmek yerine biraz kendini seçmiş bir insan gördüm. Konuşturma kartlarını da alalım. Ne hissediyor birinci desteğin aklındaki kişi, birinci desteği seçenler hakkında? Sanki bu ikisi. Gözlerimi senden alamıyorum. Kendi hatalarım için seni ve başkalarını suçlamayı bırakmalıyım. Ya işte evet, yorum oraya gelecek gibi.
2 kart daha alalım. Maddi kaygılarım her şeyin önünde geliyor. Zaman her şeyin ilacı değilmiş sevgilim. Tamam, bakalım. Allah Allah. Kartları açar açmaz böyle sağ tarafıma bir ağrı girdi. Nedense acaba? Şöyle koyayım arkadaşlar. Hepsi hani net bir şekilde görünsün. Hem benim için hem sizin için. Mümkün mertebe bir kontrol edebilir miyim? Özür dilerim, parlıyor bazen. Sanki böyle iyi. Peki. Şimdi arkadaşlar kılıç yedilisiyle açıyoruz. Yanında kupa beşlisi ve kılıç üçlüsü. Özellikle de bakın burada son 3 hafta, 7 hafta ve 5 aylık dönemlerden bahsetmiş. Yani belki zaten son özellikle 4-5 aydır ciddi anlamda burada bir iletişimsizlik. Belki hani konuşsanız bile çok net iletişimlerin olmaması. Belki hep özellikle de hani burada yanlış kararların alınması gibi bir durum söz konusu oluyor olabilir. Zaten kılıç yelisinden gideriz ya, böyle bir haksızlığın, bir yalanın olması ya da işte birinin bakın kaçması. Kılıçları alıyor ve kaçıyor. Aynı şurada olduğu gibi. Burada ya sorumluluk almaktan kaçınıyor bu insan ya da belki bazı söylenen sözleri tutmak istemiyor olabilir. Belki vaadini burada tutmamış olabilir ve burada da bahane olarak bakın demişti ya, kendi hatalarım için seni ve başkalarını suçlamayı bırakmalıyım diye. Bahane olarak da biraz acaba hayatındaki insanları mı gösteriyor diyor, bana düşündürdü. Çünkü bakın asa yani değnek ası, değnek prensi, kupa şövalyesi. Prensler ve şövalyeler bizim için daha genç, çocuksu enerjiler. Hani çok böyle kral ya da bir imparatorun olgunluğunu görmüyoruz duygularda. Daha deriz ya çelimsiz, daha acemi, böyle ya belki gerçekten yaşı genç olabilir ya da bazen insan gelir 40 yaşına gelir, 50 yaşına gelir, hala o olgunluğa erişemez. Burada sanki tamamlanamamış bir duygusal olgunluk var gibi geldi bana. Yani o olgunluk oluşmamış. Ve sanki bir ilişkinin özellikle de sorumluluğunu almamak ya da işte size burada ne söylendiyse, ne söz verildiyse, hangi duygularla gelindiyse bunların sorumluluğunu almama yoluna gidilmiş ve bahane olarak da başka insanlar gösterilmiş gibi görünüyor. Bu başka insanlar konusu her biriniz için farklı olacak tabii ki de. Burada bir kabile var. Yani pek çoğunuz için kendi ailesi olabilir. Tamam mı? Kendi belki annesini, ailesini, yaşama biçimlerini, belki işte bizim aile biçimimiz farklı, işte seninki farklı. Ya da işte bizim aramızdaki ilişki, işte benim ailem için mesela sıkıntı olur gibi. Belki bunu öne sürüyor olabilir. Bazılarınız için bazen hani karşı tarafın hayatında başka birinin olması ya da başka seçeneklerinin olması. Hani burada bu arada hani olmadığını biliyorsanız lütfen böyle bir hani vesveseye kapılmayın. Olduğunu bilenler için ben bunu söylüyorum. Çünkü bence zaten pek çoğunuz için bu bir aile konusu. Ama bazılarınız için belki gerçekten işte burada alınması gereken bir aksiyon var ama karşı taraf belki başka bir ilişkiyi tercih ediyor ısrarla. Çünkü burada kaçırılan bir şanstan da bahsediliyor. Kaçırılan bir fırsat gözüyle bakılıyor çünkü sizinle olan duruma. Haliyle dediğim gibi bence böyle bir ikiye ayrılma çoğunlukla ya hani benim işte ailemle ilgili konular, aileme karşı işte olan sorumluluklarım, işte ben aileme bu ilişkiyi nasıl getiririm? Bunun dediğim gibi bence öne sürülmesi ve bu yüzden de gerçek anlamda sorumluluk almaktan kaçınmak, ama bunu yaparken de ikimiz arasında olacak olan ilişkinin fırsatını kaçırmak konusu var gibi görünüyor. Ve bunun arkasında bu arada maddi gerekçeleri belki gerçekten olabilir. Ne demiş? Maddi kaygılarım her şeyin önünde geliyor. Burada çok böyle maddi tarafından ama bahsetmemiş, onu söyleyeyim. En azından hani bu his, duygu aşamasında çok onu almadım. Birazdan düşünceleri de soracağım. Yani belki orada gelir, bilmiyorum. Ama belki dediğim gibi maddiyata sığınarak, belki işte başka insanlar işte hani onların yüzünden oluyor, belki buna sığınarak gerçekten aslında kendi alması gereken sorumlulukları bence alamayan bir insan var. Ve şurada bir kart almıştık, canım kendim, öz sevgi bilinci. Burada şimdi çok böyle öz sevgi gibi gelmedi bana da. Bu biraz gerçekten belki kendini tercih etmek. Hani senle işte bu ilişkiyi yaşayıp ya da işte senin benden bu ilişkideki beklentilerini yapmaktansa
Ben kendimi hani biraz tercih ediyorum ama işte kendimi tercih ederken, yani hani o kolaya kaçarken, konforumu bozmazken de diyorum ki ya işte hani ailem sıkıntı, ya da diyorum ki ya evet hani senle bunu yaşamayacağım, işte ben belki farklı seçeneklere yöneleceğim bir şekilde. Çünkü sizin aranızdaki durumla ilgili sanki bazı çabaları sarf etmesi gerekmiş ya da gerekiyor gibi görünüyor. Ama ısrarla da bunları siz ona getirdiğinizde ya da bu durum zaten burada bulunduğunda hayır diyor, bunu almıyor. Bunu belki görmezden geliyor. Hatta bence biraz sizin sarf ettiğiniz çabayı da aynı şekilde. Bakın kupa dörtlüsüne dikkat edin. Buradaki çocuk bir kupa getiriyor ama o da adam yok, yani o dolu kupayı görmüyor. Boş kupalara odaklanıyor. Aynı şekilde kupa beşlisine dikkat edin. Kupalar dökülmüş ama hala 2 kupa ayakta. Hani hala bir şans var. Hala belli ki evet tamam duygular da var. Ama bunun yerine bu insan bu motivasyonsuzluğa, bu eylemsizliğe sığınıyormuş gibi görünüyor. Ve şu patlamaya hazır enerji, skandal, şok etkisi dediğimiz kart var ya, şu şişedeki mesajla çok benim için şu an birleşiyor. Bu bana şunun gibi geldi. Hani benim sana aslında öyle hani söylemek istediğim, belki işte itiraf etmek istediğim, aktarmak istediğim duygularım ya da düşüncelerim var ki. Yani duysan evet sen de şaşırırsın. Bunları gerçekten ben mi hissediyorum? Bunları gerçekten ben mi söylüyorum diye. Çünkü bir taraftan şu anlaşılıyor. Hem buradaki değnek asımız, hem işte burada gördüğümüz tutku, uyuşan kimya, yüksek çekim, ama hem de kabile kartı bir taraftan da sizinle o hissettiği yakınlık, sizinle hissettiği bağı anlatıyor aslında. Hatta hani gerçekten bazılarınız şey diyor olabilir, yani ben onun umurunda bile değilim. O sadece işte kendini düşünüyor. Kendini düşünen bir insan, bence bu bir gerçek bu arada. Gerçekten kendini düşünen bir insan gibi görünüyor her şeyin önünde. Ama sizinle ilgili de çok fazla pişmanlığı olduğu görünüyor. Özellikle hani şu kupa beşlisi ve kupa dörtlüsü bana bunu çok verdi. Ve minik bir parantez, 3. bir senaryo. Eğer bakın aranızda hani bu kişi tarafından işte kandırılan, ihanete uğrayanlar da varsa mesela. Hani şey vardır ya bazen, evet ben seni elimden kaçırdım ve bunun farkındayım. Az bir kısmınız için de bunu görüyor olabiliriz. Hani ben hala sana işte bir şeyler hissediyordum ama evet farkındayım, işte seni elimden kaçırdım ya işte gibi. Çünkü böyle bir olmamışlık var. Olmamışlık, olgunlaşamama hali. Hep belki dediğim gibi böyle bahanelere sığınma. Bir taraftan böyle sizden de kendini geri alamıyor. İşte gözlerimi senden alamıyorum, değnek ası, tutku. Hani size karşı belli tutkusu çok yüksek. Ama bunları böyle olgunlukla bir duyguya ya da olgunlukla bir sorumluluğa sanki pek dönüştürememiş gibi, bir şeyler havada kalmış gibi geldi bana. Ve şurada zaman her şeyin ilacı değilmiş sevgilim diyen kart özellikle de. Hani demiştim ya böyle 3. bir senaryo, eğer bakın bu insan işte sizi bir şekilde yarı yolda bıraktı, belki işte başkasını vesaire tercih ettiyse diye. Hani belki şey gibi düşünmüş olabilir, yani hani tamam şu an başka bir durumu seçiyorum, seni dışta zamanla unuturum. Hatta başka bir insanı da seçmek zorunda değil. Belki gerçekten işte kendini tercih etti ya da işte kendi ailesini tercih etti ve dedik ki hayır işte bizim aramızdaki bu durum olmaz. Hani zaman evet bir şeyleri geçirir sandım ama bakıyorum ki geçmedi. Ben hala işte sana bir şeyler hissediyorum diyerek geliyor. Ama işte bu hisler bana dediğim gibi böyle çok şey seviyede kaldı. Hani evet bir tutku var, tamam bir heyecan var ama çaba, sorumluluk, hani sevgi, emek dediğimiz şeyler çok eksik gibi geldi. Fakat sanki işte ilerleyen zamanlarda böyle bir ya sana işte bir adım atmak istiyorum, aslında gelmek istiyorum ama işte nasıl olur bilemiyorum. Öyle bir yönü var gibi görünüyor. Peki düşüncelerine bir bakalım. Burada dediğim gibi lütfen bakın hani aranızdaki duruma göre alın, olur mu? Ben gördüğüm bütün senaryoları mecburen aktarıyorum.
Hani bazılarınızın gerçekten daha hani maalesef belki daha ağır şeyler, bazılarınız da belki gerçekten daha hafif noktalarda kalmıştır. Siz aranızdaki duruma göre alın, olur mu? Çünkü genel bir açılım, hani çok şey yapmak maalesef mümkün değil. Şunu şöyle alıyorum. Peki birinci destenin aklındaki kişi, birinci desteği seçenler hakkında gerçekten, güncelde ve gerçekte neler düşünüyor? Kupa Prensi, Tılsım Kralı, Kader Çarkı, Aslan Adam, Kılıç Kraliçesi, Tılsım ikilisi, Tılsım Kraliçesi. Burada gerçekten sanki biraz şey konusu var. Sizinle biri arasında böyle bir gidip gelme. Bu biri işte bu insanın bir annesi, babası, kendi hayatındaki bir figür. Bu da olabilir. Ama bazılarınız için belki gerçekten başka bir partner. Yani bu kişi için yani başka bir partner ya da partner adayı, böyle bir durum da olabilir. Çünkü çok şey teması görüyorum. Şurada bakın. Şey almıştık ya, mutlu tesadüfler. Burada da kader çarkı. Hani böyle ya bu hayat kader işte bizi böyle getirirse getirir. Hani ama ben işte bir şey, ya kendisinin ısrarla büyük şeyler yapamayacağını bence burada söyleyen birisi var. Çünkü Tılsım Kralı ve Aslan Adam. Yani Tılsım Kralı tamam her şeye sahip bir insanı bize anlatıyor ama yerinde, farkındaysanız oturduğu yerde konforu çok yerinde. Ve bir şey yapsa bile bu sanki biraz böyle bir aramak, sormak, hani nasılsın, ama kafanızı karıştırıyor gibi geldi bana. Ve merkezde Aslan Adam. Hani kendini de biraz böyle kurban moduna sanki sokuyor. Ya benim elimden de bir şey gelmiyor işte. Hani benim elimde değil. Keşke koşullar daha farklı olsaydı. Ya çok bilmiyorum. Böyle bir şey, bir enerji. Nedir bu kişinin gerçek düşünceleri sizin hakkınızda? Hediye takısı, hayal edin. Nefes al kartı ters geliyor. Şöyle koyalım. Nedir bu kişinin sizin hakkınızdaki düşünceleri? Tahrik, baştan çıkarma. Yeni bir ben, yeni kişi, sağlıklı kararlar. Bazılarınız acaba hani bu kişiyi böyle arkada mı bıraktı ya da arkada mı bırakmaya çalışıyor? Size baktığında, çünkü dedim ya, sanki dışarıdan iyi görüyor ama siz diyorsunuz ki hayır, gerçekten ben çok zorlanıyorum. Teklif, bir sonraki aşama, ilişki. Ego, ben merkezci kişilik. Yine bakın, ben merkezcilik yine geliyor. Hani sanki gerçekten hep kendini tercih etmiş. Hep belki işte size karşı belki hep kendi ailesini tercih etti. Belki size karşı hep başkalarını tercih etti ve gerçekten yaraladı belki de. Hatta şurada deste altını da açık koymuşum bilmeyerek. Ya burada bile bakın bir değnek ikilisi, yine iki şey arasında kalma. İki seçenekten, iki durumdan hangisini değerlendirsem diye düşünme. Konuşturma kartı da alalım yine. Nedir bu kişinin sizin hakkınızdaki düşünceleri? Bize dair hayallerim var. Şurada da bir hayal edin kartımız vardı. Bir başkasıyla olma ihtimaline katlanamıyorum. Dedim ya, yani şurada yeni bir ben, yeni kişi, sağlıklı kararlar. En yakınlarım bile senin kadar yakın değildi bana. Sahip olduğum inançlar ilişkimizi etkiliyor. Şimdi çok böyle dağlanık şey olarak budaklanıyor. Bazıları için burada bence gerçekten hani işte inanç, kültür, belki mezhep farklılıkları, belki işte aile yapılarının farklı olması, işte bir taraf daha geleneksel, belki bir taraf daha farklı, bilmiyorum. Gerçekten başka insanlar yüzünden belli ki sıkıntıya giren ama işte karşınızdaki insanın da gerçek anlamda sanki sorumluluk almadığı, yani biraz deriz ya, bu kurban rolüne girdi ya da işte mağdur rolüne girdi, dedik ya ben bir şey yapamam ve köşesine çekildi, mücadele etmedi bu durum için. Ben burada onu görüyorum ve bir taraftan hem burası için mücadele etmiyor ama hem de hala böyle sizi düşünüyor, sizinle ilgili hayaller kuruyor.
Ve belki bu yüzden işte kafanızı karıştırıyor zaten. Belki hani işte küçük küçük göndermeler yapıyor ve şey diyorsunuz, yani bakıyorum belki işte hayatında farklı bir yola gidiyor ama ya beni de rahat bırakmıyor ki. Hani bakıyorum işte bana da işte bir gönderme yapıyor ya da bazen işte mesaj atıyor, arıyor belki de. Ve bence size karşı da yine burada bir hani kıskançlık, bir başkasıyla olma ihtimaline katlanamıyorum ve dedik ya burada ikilikler var sürekli diye. Belki işte sizin bir başkasıyla işte ilişkiye gitme ihtimalinizde de hiçbir şekilde tahammülünün olmaması. Çünkü yani burada sanki dediğim gibi sizin yeni bir yola gideceğinizi, kendinizi seçtiğinizi ya da kendinizi seçeceğinizi de düşünüyor gibi. Ve sizin adınıza bir şeylerin belki gerçekten çok böyle şanslı olacağını, hani sizin bazı konularda şansınızın döneceğini düşünüyor olabilir. Ama kendi yapması gereken şeyler hala bakın. Ve belki bazı konularda hatta imkanı olmasına rağmen hep o hayal, düşünce aşamasına, bunlar hala gerçekliğe dönüştürülmüyor. Ve işte diyelim ki aranızda hiçbir işte inanç, kültür farkı olmasın. Bu ne olarak çalışır biliyor musunuz? Burada inat, hani dediğim dedik. İşte kendi egosuna sadece mesela baz alıyor. Kendi egosuna göre belki sadece hareket ediyor. Ve diyor ki ben böyle düşünüyorum, ben böyle inanıyorum. Buysa budur, değilse değildir. Hani gerçekten belki bazılarınızın hiç araya hiç kimse girmedi. Ne aile, ne şu, ne bu. Belki gerçekten sadece kendi egosu ve siz arasında böyle bir duruma girme. Fakat şunu söylüyor, en yakınlarım bile senin kadar yakın değildi bana. Çünkü bence dediğim gibi siz burada elinizden geleni aslında yapmışsınız. Ama bu insan yapabileceği halde ya yapamıyorum, olmaz, işte falanca kişi şunu söyler ya da hayır bizim aramızdaki durum şundan dolayı olmamalı, olamaz diyerek sanki hep böyle köşesine çekilmiş gibi. Ve hala da hani karar veren bir noktada görünmüyor açıkçası. Hala kararsız. Hala yani bilmiyorum ki işte hani deriz böyle hani kadere kalsa işte hani bir şeyler bizi tamam getirsin. Ama işte ben bir şey yapayım mı? Ya ben işte köşemde şimdilik durmayı tercih ediyorum. Sana işte arada gelebilirim, bir şeyler yazabilirim, söyleyebilirim. Ama işte bilmiyorum. Yani sürekli ikilemli geliyor. Ve bence bu yüzden zaten kırılıyorsunuz. Belki şey diyorsunuzdur hani dinlerken de. Net olarak gittiğini ya da net olarak burada olduğunu bilsem zaten benim de işim kolay olacak, ama bu insanın sıkıntısı beni zaten sürekli ikilemde bırakması. Belki hani gidiyor işte ayrılıyorsunuz ve belki diyor ki yani tamam sen yoluna ben yoluma. Belki gidiyor başkasıyla hatta bir şey yaşıyor. Ama bir bakıyorsunuz hala işte gelip belki sizinle iletişime girmeye çalışıyor. Yani gerçekten böyle yüzeyde görünenden evet biraz daha farklı diyor ya. Gerçekten öyleymiş gibi. Çünkü böyle size de karşı koyamadığı bir nokta var. Ama sizle olmayı da bir türlü göze alamıyor gibi. Eylemlerine bakalım. Çünkü sürekli aynı şeyleri getirip söyleyip duruyor. Tekrara düşmek istemiyorum. Şöyle bütün bir aldığımız tarot kartlarını tekrar karıştıracağım. Ve hani bu insanla ilgili gerçekten kalbinize en çok kıran nokta şey olabilir gibi geldi bana. Bencilliği. Hani şey diyor olabilirsiniz. Çok bencil. Bencil. Yani hep kendini düşünüyor. Ya da işte hep ne bileyim ailesini düşün, hep başkalarını düşün ama beni o kadar düşünmedi. Birinci destenin aklındaki kişi. Birinci destenin aklındaki kişi. Gelecek süreçte birinci desteği seçenlere ne gibi eylemlerin, adımların olabilir?
Bence elle tutulur eylemlerinin gelmesi yine burada zamana yayılıyor arkadaşlar. Tılsım ası ve yıldız. Yok yani kendimi gösterebilirim ama sonra tekrar geriye çekebilirim. Ya da işte bir elle tutulur bir şey yapacaksam bile işte bunun için çok uzun zamanın gelmesi gerekebilir. Ve bana ne gibi geldi biliyor musunuz? Yani bu adımları belki atsa bile sizin şey demeniz, yani ben çok yoruldum ve ben artık hani bu süreci tamamlamak istiyorum. Hani geldiğinde sizi bulabilir mi? Gerçekten geldiğinde, hani kastettiğim böyle küçük adımlar, küçük mesajlar değil. Gerçekten o tılsım ası ve yıldızın getirdiği hani o somut, ele tutulur şeyi getirdiğinde hani sizi bulabilir mi? Ben sizin çok böyle gerçekten bu bağlantıdan ne kadar üzülseniz de böyle uzaklaşmaya çalıştığınızı ya da çalışacağınızı anlıyorum ya. Çünkü mesela gelse bile, yine burada bir adım atsa bile, kendini gösterse bile, bazen böyle küçük hediyeler vesaire görebiliriz. Açılmada bir işte hediye takasımız vardı. Belki tamam küçük bir hediye getiriliyor. İstediğiniz bir şey belki. Ama hala yeterli gibi gelmedi bana. Hala çünkü gelişi de yük. Bu insanın sanki her seferinde size gelmesi de bir yük gibi, bir stres oluşturuyor gibi. Ve hani geldiğinde de sonra zaten yine köşesine çekiliyor. Yine gidiyor mesela. Hala çok böyle elle tutulur bir şey gibi gelmedi açıkçası bu bana. Peki birinci desteği seçenler ve akıllarındaki bu kişi arasında gelecek süreçte gerçekten neler yaşanabilir? Yani bu ilişkinin, bu bağlantının potansiyeli nedir geleceğe dair? Şimdi bir taraftan yollar tamamen böyle ayrılmıyor. Ama diğer yandan da eğer gerçekten hani diyelim ki arada gerçekten hani kimse yok, tamam, ya da işte arada birileri var ama belki tamam aradan çıkarılacak ve biraz daha belki bilinçli hareket edilecek. Bunun hala bir zamana yayıldığını söylüyor arkadaşlar. Ve sizin gerçekten hala o bağımsızlık tarafınızı görüyorum ben. Hani artık hani gelinse de ya gerçekten ciddi gel, ya gerçekten bir şeyleri yoluna sokarak gel ya da hiç gelme. Bu tavırda olduğunuzu düşünüyorum ya da olacağınızı. Çünkü yine bakın yakın süreçlerde Kılıç Prensi tamam kısa bir işte iletişim belki kuruluyor ya da işte bir yerden ekliyor, kendini gösteriyor. Belki işte bir story'nizi görüntülüyor. Küçük bir şey. Ama yine sonra Kılıç Üçlüsü, yine bir sessizlik, yine bir iletişimsizlik. Yine orada belki hatta bir şey söylense bile bunun yine kalbi yaralaması, incitmesi. Ama yanında sonra yine değnek ası. Sonra işte belki bahar dönemi gibi, hani ben şu an bunu Şubat ayında çekiyorum. Belki yine kısa bir iletişimin olması. Belki o iletişimden sonra işte tılsım dokuzusu, kupa onlusu, biraz daha hani ya burası bir ilişkiye gider mi gitmez mi, ama yanında işte hala tılsım ikilisi var. Belki hani konuşuluyor, tam böyle işte bağ kurulmaya çalışıyor ama yine yerine oturmuyor. Yanında para prensi, kılıç beşlisi. Yine orada bir sorun çıkıyor. Yani belki tamam tam konuşuluyor. Yoluna sokar mıyız? Bir şeyler olur mu? Yine bir havada kalmışlık. Sonra değnek altılısı, kılıç kralı ve tılsım altılısı olarak devam ediyor. Yani bazı paylaşımlar var. Bazı tamam görüşmeler belki var. Ama hala bu kılıç kralı. Kılıç kralı böyle ketum bir enerji arkadaşlar. Hani gelse bile hala belki tam istediğiniz şeyleri söylemeyen bir enerji. O yüzden şeyi anlıyorum. Hani bu destede gerçekten köprüleri belki tamamen yıkmamış, yakmamış. Küçük bir azınlık belki evet o kupa onlusuyla o ilişkiye gidebilir ama o ilişkiye gidilse de her şeyden önce dediğim gibi tekrar bakın. Bir şeylerin oturması çok uzun zaman alır. Çünkü karşınızdaki insan hala kendini düşünerek, kendini merkeze alarak geliyor. Ve bir şeyleri gerçek anlamda da telafi ediyor mu? Pek ediyor gibi gelmedi bana işte. Hani belki tamam böyle bir tamam hadi başlayalım deniliyor ama ya hala şunu diyebilirsiniz, ya benim gönlüm hala tam olarak alınmadı ki. Hala benim o kırgınlığım geçmedi ki. O yüzden hani burada dikkatli olun. Bakın ilişkiye gidilse de sonra yine deste altında kılıç altılısı
Yine kopmalar olabilir. Gitmeyenler için de zaten hala yine o ikilem var. Hani olacak mıyız, olmayacak mıyız? Bir yandan işte haberleşiyoruz çok nadiren ama hala işte bir şeyler düzelmiş değil. Hala tam olarak olmuş değil. Hani ne hayatınızdan hala tamamen böyle çıkmış, ne de tamamen tamam artık ben her şeye hazırım, işte bir hata yaptıysam da telafi edeceğim. Hala çok bana öyle gibi gelmedi. Ve dediğim gibi ben aslında karşı taraftan da ziyade sizin gerçekten buraya çok belki uzaklaşacağınızı, belki bir şeyler, özellikle affedilemeyecek şeyler yaşandıysa zaten bu arada, yani yok ben affedemiyorum deyip belki zaten gideceğinizi anlıyorum. Ama dediğim gibi çok eğer köprülerin yakılmadığı, görece telafi edilebilir hatalar olanlar biraz daha olur muyuz, olmaz mıyız? Böyle süreçler yaşayabilir ama dikkatli olun. Çünkü bu insan yine kalp kırabilir. Kırmaya müsait bir yapı. Çok çünkü düşünerek konuşan bir insan değil. Çok duygusal olarak hani empati kurabilen biri değil. O yüzden dikkatli olmanız da tavsiye edilmiş açıkçası. Dikkatli olun. Böyle bir yerden geldi birinci deste. Böyle. Dilerim ki hepiniz için en güzeli olsun arkadaşlar. Tabii ki tarottaki gelecek yorumları size arkadaşlar %100 bir kesinlik sunmaz. Gelecek daima değişecektir. Tarot en iyi şu anda çalışır. Gelecek öngörüleri yalnızca bir öngörüden ibarettir. Çok şükür ki %100 zaten olmaması bence daha iyi. En azından bir şeyleri değiştirebiliriz. Bir olumsuzluk yaşanacaksa bile önlemini alabiliriz. O olumsuzluğu yaşamadan oradan kurtulabiliriz. O yüzden dilerim ki birinci deste sizin için en iyisi olsun. Umarım ki bu hayatta gerçekten çabalarınıza değen güzel, sağlıklı bir durum sizinle olsun arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Başka açımlarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Merhabalar sevgili ikinci deste. Destenizi tekrar bir karıştırdım. Birlikte de karıştıracağız arkadaşlar. Objeleri de ben hani destelere göre böyle gözlerimi kapatıp rastgele seçmiştim. Bana verdiği şey oldu biraz. Bakın hatta bunun kırılmıştı. Hatta sanırım yine bu kanalda video çekerken burası kırılmıştı. Evet hani belki işte bir yüzgecim, bir kanadım kırık ama akıştayım. Hani balık çünkü bize o akışta olma halini verir. Hani yine de akıştayım. Yine de hani kırgınlığıma rağmen hayata devam ediyorum. Akmaya çalışıyorum. Çünkü kendi önceliklerim var, sorumluluklarım var ve o akışın içerisindeyim. Diyormuşsunuz gibi. Yani objeler bana daha çok sanki desteği seçen arkadaşların, yani sizlerin enerjisini biraz yansıttı. Hepsini yan yana dizdiğimde. Peki şimdi güzel bir niyet alalım. Bismillahirrahmanirrahim. Ama ikinci desteği seçen arkadaşlar için zamansız bir zamana niyet alıyorum. En doğru cevapları almaya ve en iyi şekilde yorumlayarak ikinci deste sahiplerine iletmeye niyet ediyorum. Aklınızdaki o kişi şu anda güncelde ve gerçekte neler hissediyor sizin hakkınızda sevgili ikinci deste? Güncelde ve gerçekte gerçekten neler hissediyor sizin hakkınızda? Kupa beşlisi, kılıç ası, kılıç prensi. Böyle sinsi sinsi, gizli gizli izleyen birisi var burada arkadaşlar. Değnek ası, tılsım dörtlüsü, ay kartı, kılıç üçlüsü. Aldığınız yara, ama karşı taraf da şey diyor olabilir, yani ben de üzgünüm, işte ben de yara aldım. Çünkü hani kılıç üçlüsü gerçekten her şeyden önce insanın orada bir kayıp duygusu yaşaması. Peki şimdi diğer destemizi alalım. İkinci destenin aklındaki kişi güncelde ve gerçekte neler hissediyorsun ikinci deste hakkında? Yol ayrımı, ev gibisi yok, hazine adası. Yollarımız ayrılsa da, ayrı düşmüş olsak da sen benim için değerlisin diyor bence bu deste. Hani ev gibi görüyorum, yuva gibi görüyorum. Kendim için gerçekten değerli görüyorum.
İkinci destenin aklındaki kişi. Güncelde ve gerçekte neler hissediyor ikinci desteği seçenler hakkında? Teklif, bir sonraki aşama, ilişki, borçlar. Hani o ilişkiye bence bir türlü gidilememesi. Bir türlü gidilememesi. Hani ayağından çünkü tutan bir pranga gibi, özür dilerim. Bakın borçlar kartını görüyoruz. Burada da tılsım dörtlümüz var. Bazen gerçekten insanın parasal olarak gerçekten borçlarının olması, maddi sorumluluklarının olması, bu yüzden geçememesi. Ama burada biraz hani bizi tutan sebepler var. Hani ikimizi de işte tutan sebepler vardı. Bu yüzden belki de tam anlamıyla bir ilişki biz burada yaşayamadık diyor olabilir bu insan. Şefkat, merhamet. El ele vermek, çiçeklenmek, birliktelik. Son olarak konuşturma kartlarından da soralım. İkinci destenin aklındaki kişi güncelde ve gerçekte gerçekten neler hissediyor ikinci deste hakkında? Seni haddinden fazla özlüyorum. Ya burada arkadaşlar gerçekten hani deriz ya, yuva hasreti. Burada böyle bir özlem var gibi görünüyor. Çünkü hani hiçbir şey senin gibi değil. Ev gibisi yok. Sen bir ev gibisin, yuva gibisin ve hiçbir şey senin gibi olmadı. Yani hiçbir şey yerini tutmuyor. Başka? Kendimi korumaya aldım. Sınırlarımın ihlal edilmesini istemiyorum. Bu da tam aslında şuradaki tılsım dörtlüsünü yine bana yansıtıyor. Kendisini bir köşeye çekmiş. Belli bir mesafeden size bakıyor. Ama bir taraftan da o bağlantıyı kurmuyor gibi. Hayatımda istikrar sağlamaya çalışıyorum. Bu doğru olabilir gerçekten. Çünkü böyle net bir şekilde hani ya maddi olarak kendimi güvenceye almam gereken hani önceliklerim var, sorumluluklarım var diyormuş gibi. Yorgun hissediyorum. Şimdi şöyle bir kontrol edeyim. Çok parlama yapıyormuş kısım. Böyle birazcık alacağım. Birazcık parlama yapmış çünkü. Özür dilerim. Bunlar daha parlamaz. Bunları böyle alalım. Sanki böyle çok daha iyiydim ya. Tamam. Şimdi sevgili ikinci deste. Duyguları kupa beşisiyle açtı bu kişi. Dikkat edin. Hani deriz ya hep 3 kupa işte döküldü, ikisi hala ayaktadır. İşte bir şeyler olumsuz gibi görünüyordur ama hala da işte yapılabilecek şeyler vardır diye. Burada evet hani bu iki insan bakın ayrı düşmüş, ayrılmış, birbirlerine arkaya dönmüş gidiyorlar. Yol ayrımı kartının da verdiği gibi. Numarası 13 hatta tarottaki ölüm kartını da biraz hatırlatıyor. Ve biri çoktan o kupaları dökmüşken diğeri aslında o iki kupayı bakın hala dökmemiş. Ama diğerinin haberi yok. Bu destede acaba yani gerçekten iki tarafta mı bu şekilde diye bana düşündürdü. Çünkü hani şeyi söylüyor. Evet ben görünürde belki hani tamam buradaki yolların ayrılmasını belki işte yaşadık. Belki ben dedim belki sen dedin. Kimin yaptığı da burada hani çok bence önemli değil. Karşılıklı bile olmuş olabilir hani bu destenin ayrı düşmesi, belki kalp kırıklığı. Ama diyor ki ben aslında hala dökmedim. Yani duygularım hala duruyor demek bu. Bak hala dökmedim. Hala tutuyorum ama sana da bunu göstermiyorum. Ve kılıç ası. Ya bazen gerçekten çok iletişim kurmak istiyor olabilir sizinle. Hem kılıç ası hem değnek ası bakın. Bir iletişim kurmak. Doğrudan bu aslında bence ilişki kurmak değil. Onu söyleyeyim. Hani hemen hadi işte ilişki yaşayalım gibi değil de. Bazen özellikle de şu özlemden dolayı ya nasılsın, iyi misin, işte nasıl olduğunu merak ettim. Çünkü bu insanın bir şekilde size bir merhameti, bir şefkati var gibi görünüyor. Bir kıyamama hali var gibi görünüyor. Hani kırdıysa bile bilmiyorum. Tabii ki siz kendi yaşadığınız gerçekliği mutlaka hani baz alın. Elbette asla hani onu göz ardı etmeyin. Ama diyor ki ben hani aslında sana karşı gerçekten çok şefkat doluyum. Sana karşı merhamet doluyum. Senin kendi hayatında da hani iyi olmanı istiyorum. Ve Kılıç Prensi bakın böyle gizli gizli böyle atkısını burnuna kadar çekmiş. İzleyen bir insan var. Ama kendini ön plana da atmıyor. Hani kendini de böyle ortaya koyarak işte duygularımı aldım geldim değil. Aksine kendini gerçekten sakındığı, gerçekten kısıtladığı bir alanda.
Belki kariyeriyle ilgili bir hedefi var. Belki işte önce bazı borçları var. Bunları bitirmesi, bunları tamamlaması lazım. Yanında ay ve kılıç üçlüsü. Hani belki çok az bir kısmınız için, eğer hani böyle bir şey biliyorsanız, hani hayatında biri varsa belki onu kastediyor olabilir. Ama ben pek çoğunuz için de böyle olduğunu düşünmüyorum. Ama öyle olanlar tabii ki hani o yorumu alsınlar. Ama hani her kılıç üçlüsü gördüğünüzde arkadaşlar üçüncü kişi anlamına gelmiyor. Kılıç üçlüsü çünkü temelde o kalpte yaşadığımız acıyı, üzüntüyü, esef duygularını anlatır. Ama bu insan çok kendi içinde yaşıyor. Bakın burada ay kartını görüyoruz. Ay kartının da burcu balıktır. Hani bu balık belki biraz onları da anlatıyor olabilir. Hani evet, seni kaybettim. İşte belki kanadım, yüzgecim kırıldı. Ama buna rağmen işte ben yolumda devam ediyorum. Ve yine bakın, Hazine Adası. Hani sizde gördüğü aslında değer, size gerçekten çok değer vermesi ya da sizin çok değerli bir insan olduğunuzu düşünüyor olabilir. Ama diğer tarafta ben kendi hayatımda da bakın, kaplumbağa bize böyle istikrarla yavaş yavaş insanın o kendi işte hayalleri, hedefleri için yürümesi, hareket etmesi, bunu anlatır. Yine bakın, akışta olmakla da çok ilgili. Sanki bu insan küçük küçük, çok böyle ağır ama emin adımlarla o gündemi, neyse maddi gündemi, onu tamamlamak için bir mücadele veriyormuş gibi geldi bana. Ama bunu yaparken de şunu demiyor. Evet, sana karşı duygularımı tutuyorum ama sana hani şu an en fazla işte iletişim kurabilirim. Biz o bir sonraki aşamayı hemen şu an geçemeyiz. Çünkü benim ayağımdan tutan konular var. Bu bazıları için dediğim gibi bence gerçekten borç, harç, işte bir kariyer hedefi. İşte önce ben atanacağım, evimi kuracağım, hayatımı kuracağım. İşte ilişkiye şu an öncelik veremem. Bence burada zaten sıkıntı o. Hani arasına gerçekten üçüncü kişiler girmemiş kişiler için bahsediyorum. Ben önce kendi hayatımı kurmak zorundayım. Bunların üçüncü kişisi şu olabilir bu arada, işte belki işte anneme, işte ablama, kız kardeşlerime, kardeşlerime ya bir şeyler borçluyum. Önce işte hayatımı kuracağım, onlara sahip çıkacağım. Ya bazıları için bu olabilir gerçekten. Ama her şeyden önce ben evet, hani kendi hayatımı kuracağım ya da kendi borçlarımı işte ödeyeceğim önce. Halde şu an hani ilişki önceliğim değil. Evet, sana kıymet veriyorum ama yani bu durum bir süre daha böyle olmak zorunda diyor bence. Ve bu yüzden hani siz bir adım atsanız da bunu bence şu an almaz. Çünkü ne diyor? Kendimi korumaya aldım. Sınırlarımın ihlal edilmesini istemiyorum. Hatta bence bazılarınız bu insana yardım bile etmek istemiş olabilir. Ya ben yanında olayım, bak birlikte aşalım. Ama bu insan bir şeylerin birlikte aşılacağını da bence düşünmemiş. Ve kupa beşlisi hani gerçekten derin pişmanlıkları evet bize anlatır. Ama bu destede bence özellikle dediğim gibi o iki kupa, hani iki duygunun hala, yani duyguların ayakta olması, kupa ikilisine yani bir gönderme var orada. Diyor ki yani hayatımda istikrar sağlamaya çalışıyorum ve yorgun hissediyorum. Bazıları böyle 2-3 işte birden çalışıyor olabilir bu kişilerin. Bazı işte bir yandan çalışıyordur, belki diğer yandan işte ders çalışıyor, sınava hazırlanıyor. Sanki burada böyle gündemler var. İçinde bir noktada hala işte sizinle el ele vermek, sizinle çiçeklenmek. Evet, bu olabilir ama ben dediğim gibi şurada net bir şekilde hadi o ilişkiyi yaşayalımı görmüyorum direkt. Aksine hani şey var burada. Evet, hani bizim duygularımız bir noktada seninle çiçeklendi. Ellerimiz bir noktada işte kavuştu deriz ya. Bir noktada evet, kalplerimiz aslında buluştu. Ama şu an bir arada olma zaman değil. Ve evet, bu beni de incitiyor. Beni de üzüyor. Ama yapacak bir şey yok. Daha böyle hani özlem var. Seni haddinden fazla özlüyorum. Çünkü sen işte benim için bir yuva gibisin. Hani sokak lambası şeklinde bir ev görüyoruz. Sokak lambası nedir? Gecenin karanlığında senin güvende hissetmeni sağlayan şeydir, değil mi? Sana yol gösteren. Belki sizin bu insana gerçekten böyle yol göstermiş olma gibi durumunuz olmuş olabilir. Onun karanlığını böyle aydınlatan, oraya ışık getiren. Ve insan evde, yuvada kendini güvende hissettirir. Siz güvende hissettiren de yersiniz aynı zamanda. Ve bence dediğim gibi burada kısa iletişimler kurmak istiyor. Ama bu kısa iletişimler gerçekten kısa iletişimler olmalı ona göre. İlerisi gelmemeli. Hani nasılsın, iyi misin, seni merak ettim ama bu kadar yap. İlerisini getiremeyiz. O yüzden de hani bu iletişimi kurarsak da sonrasında daha mı çok üzülürüz? Bence burada bunu da önemseyen, bunu da kafaya takan bir insan var. Yani gerçekten şey geliyor ama samimi geliyor durumu anlattığı şeyler. Peki düşüncelerine geçelim. Bunları böyle hala şöyle bir kenara alacağım.
açık bir şekilde dursun. Düşüncelerden hani temas eden kartlar olabilir çünkü. Ama burada dediğim gibi hani bu deste işte ayrıldıysa ya da zaten hiç böyle bir ilişkiye gidemediyse de yani gerçekten somut konular var gibi. Hani bahane değil aslında söylediği şeyler. Öyle gibi görünüyor. Yani birinci destede bu tam tersiydi mesela. Çok farklı geldi. Çok ayrılarak geldi. Nedir? İkinci destenin aklındaki kişinin güncel ve gerçek düşünceleri nedir? İkinci desteği seçenler hakkında. Aşıklar. Aslan adam. Kılıç altılısı. Yani gitmekten başka seçeneğimiz olmadığı için zaten gittik. Ya da işte zaten hiç başlayamadık biz buraya. Ama o kadar değerlisiniz ki. Bu deste gerçekten bir şekilde çok değerli, çok anlamlı bu kişi için. Hatta yani bazılarınız için bu kişi kendini böyle layık da görmüyor olabilir, onu söyleyeyim. Nedir bu kişinin sizin hakkınızdaki gerçek düşünceleri? Kitabına göre destek, bitmeyen hikaye. Şimdi burada ister bu ilişkiye hiç başlayamamış olun ya da ister başladık ama hani bitti maalesef ayrıldık demiş olun, hiç fark etmez, şunu söylüyor: bizim diyor aramızdaki konu bitmedi, bizim hani aramızdaki biliyorum hani bağ da bitmedi, sevgi de bitmedi. Bence burada bu arada gerçekten bir sevgi var ama hani şey deriz de bazen, ya sevgi her zaman yeterli değildir ya, maalesef burada sanki böyle bir konu var işte. Hani bir sevgi var ama bu sevgi yeterli değil. Yani şey olarak yeterli değil. Hani kendi başına, koşullar da uygun olmalı ya, koşullar. Koşullar uygun değil yani. Nedir bu kişinin sizin hakkınızdaki düşünceleri? Buzlar kraliçesi, soğukluk, özgürlük arzusu, sağlam ilişki, derin bağ, yakınlık. Ya burada o kurulmuş çünkü belli yani. Terk ediş, uzaklaşma. Hani bu sizde şey duygusu yaratmış olabilir bu arada arkadaşlar. Şöyle yine alayım parlamasın. Hani madem öyle, ben de o zaman hani kendi hayatıma dönerim, kendi hayatıma bakarım. Çünkü ben aslında bu insana çok fazla destek verdiğinizi anlıyorum. Çünkü size bak ne diyor ki, ya sen benim hayatımda gerçekten çok önemli bir desteksin ya da destektin. Kaldı ki burada bakın tılsım kraliçesiyle geliyorsunuz. Bir konuşturma kartlarını da alayım ama çok hızlı akıyor bilgi, hepsini iletmem lazım. Nedir bu kişinin sizin hakkınızdaki düşünceleri? Sana baktıkça yalnızlığım geliyor aklıma. Gerçekten özleyen, gerçekten o yalnızlığı derinden hisseden bir insan. Seni hediyelere boğmak istiyorum. Hani şey gibi, sanki siz bu insan için çok fazla şey yapmışsınız. O da bunların aslında hani karşılığını vermeyi çok istiyor ama diyor ki hala verebilecek bir pozisyonda değilim. Şu iki kart da birlikte geldi. Ah şu şarkıların bana ettiğini bir bilsen. Böyle olmasını istemezdim. Sadece üzgünüm. Ben dediğim gibi burada çok samimi bir şekilde bu konunun gidişatına üzülen, buna dertlenen bir insan görüyorum. Çünkü herkes dertlenmiyor arkadaşlar. Yani herkes üzülmüyor maalesef. Ama bu insan gerçekten burayı önemsemiş. Ve diyor ki bakın, aşıklarla açıyor. Acaba hatta yani bu durumun olması için birileri de araya girdi mi? Ya da şey mi diyor acaba, hani bizim aramızdaki durumun olabilmesi için bir şeylerin araya girmesi lazım. Belki gerçekten kaderin bize yardım etmesi lazım. Burada bakın melek yardım ediyor kızla çocuğun barışmasını sanki. İşte bir kaderin araya girmesi lazım. Ya da işte bir insanın araya girmesi lazım. Ya da belki gerçekten doğru koşulların, işte doğru maddiyatın, doğru hayatın araya girmesi lazım. Bazılarınız bu insanla belli ki aynı şehirde bile değil. Hatta bazıları ayrı ülkelerde bile olabilir. Aynı yerde bile olmayanlar var bence bu destede. O yüzden hani şey diyormuş gibi, evet bir şeylerin araya girmesi lazım. Aşıklar tabii ki hani size çok fazla evet çekildiğini, gerçekten yakın, derin hissettiğini anlatıyor ama özellikle dediğim gibi bu kartta bana biraz koşullarla bize yardım etmeli. Hani şans da yüzümüze gülmeli. Bana bunu hatırlatıyor.
Ve yanında ısınan adam gerçekten hani yani elim kolum hani bağlı, evet elimden bir şey gelmiyor. Belki hatta işte sen de çabaladın ama senin de gelmedi. Senin de gelmesine belki ben mani oldum. Dedim ki hayır, bu kadar da benim için bunu yapamazsın. Ve şu noktada sizin belki ona karşı hani kızgın, mesafeli, soğuk olduğunuzu bu arada düşünüyor olabilir. Çünkü neden? Zaten arada bir kılıç altılısı var. Yani kılıç altılısı araya soğukluğun girmesi, mesafenin girmesi ya da işte başka çaremiz yoktu. Hani ve gitmek zorundaydık. Biz buradan kopmak zorundaydık diyor. Ama bu gönüllü bir vazgeçiş değildir. Bu gerçekten mecbur kalındığı için vazgeçmeyi anlatır. Yani ikinci deste gerçekten daha burada samimi, gerçekten bir bağ kurulmuş, gerçekten önemseyen bir bağlantı getirdi. Ve tam merkezde bir kupa dokuzlusu. Kupa dokuzusu bizim arkadaşlar dileklerimizin aslında olması, o ihtiyaçlarımızın karşılanması. Hani size baktığında gerçekten yani benim hayal ettiğim, benim gönülden dilediğim şey sensin. Ben olmasını hani çok istedim, çok istemiştim. Ama şu an koşullar çok belirsiz. Kupa yedilisi. Hani ne yapacağımı da bilmiyorum. Bak işte bir sürü de sorumluluğum var ya da işte bir sürü de karışıklığım var. Önce hangi birini halledeyim? Bunu anlatıyor. Tılsım kraliçesi, tılsım ası. Buradaki tılsım kraliçesine dikkat edin. Hem bir kraliçe, hem bir anne, hem dünyevi maddi sorumlulukları var ama hem de hala böyle kucağında bebeği ona bakmaya çalışıyor bir yandan ve bir ülkeye karşı da sorumlulukları var. Şimdi hem bu kişiyi ifade ediyor aslında. Çok fazla sorumluluğunun olması, çok fazla şeyi belki aynı anda yapmaya çabalaması, çalışması, gerçekten kendi hayatı mücadelesine evet vermesi. Ama diğer taraftan bence sizin için de şunu söylemesi. Evet, senin de çok fazla mücadelen, senin de çok fazla savaşın vardı. Ama buna rağmen sen benim için çok destek oldun. Hatta şey mi diyor acaba? Hani benim hayatımda bir şeyler yoluna girmemişken, oturmamışken benim senin hayatında olmam da senin için bir yük. Yani bu yüzden de zaten bizim her şeyden önce belki de ayrı olmamız lazım. Ama sizin ona bence bir şekilde hani böyle bir siteminiz, kırgınlığınız, kızgınlığınız olduğunu da düşünüyor. Terk ediliş, uzaklaşma. Özellikle de giden bu insansa hani bu ilişkiden, bu bağlantıdan ya hayır ayrı olmalıyız, gitmeliyiz diyen bu kişi ise bunu söylüyor olabilir. Çünkü şu an ona göre ikiniz de özgür olmak zorundasınız. İki insan da hani özgür bir şekilde önce kendi sanki mücadelesini vermeli ve sonra bir araya gelmeli gibi düşünüyor sanki. Ki siz şey diyor olabilirsiniz, yani bir arada olmamız daha doğru değil miydi? Birlikte bir mücadeleyi vermemiz daha iyi olmaz mıydı? Yani ne anlamı var? Ayrı ayrı verdikten sonra ne anlamı var diyor olabilirsiniz. Ki haksız da sayılmazsınız açıkçası. Ama bu insan bunu bence bu şekilde görmüyor. Ve çok böyle bir mahcubiyet tarafı çok fazla ya. Böyle olmasını istemezdim. Sadece üzgünüm. Sana baktıkça yalnızlığım geliyor aklıma. Ve bence hani aranızdaki durumun kopmasıyla sizden çok yalnız kalan bu insan olmuş olabilir. Hani bilmiyorum siz bunu dışarıdan ne kadar görüyorsunuz ama hani şey diyormuş gibi sanki. Ya senin yanında işte bir şekilde ailen var, sevdiklerin var, belki işte arkadaşların var. Ya da işte sen zaten güçlüsün değil mi? Siz zaten akıştasınız bence. Ha sen başının çaresine bir şekilde bakıyorsun ve ben olmadan daha iyisin. Niyeyse ona da çok inanıyor. Ben olmadan sen daha iyisin. Ben olmadan işte daha güçlüsün. Ben sana yüküm. Böyle bir şey alıyorum bu desteden. Hani ben olmasam işte sen çok işte uzaklara uçarsın, ayakların üstünde durursun, başarılı olursun ama ben sana ağırlık olurum, yük olurum. Yani boş ver, ben kendi yükümü önce kendim kaldırayım. Ve siz gerçekten bunu çok büyük bir bahane olarak görüyor olabilirsiniz. Bu onun bakış açısı bu arada. Yani bu kişinin biliyorsunuz ki bakış açısı. Sizin için konu gerçekten çok farklı olabilir. Ve böyle sürekli işte keşke senin için şunu yapabilsem. Yine bakın tılsıması, seni hediyelere boğmak istiyorum. Hani keşke o yaptıklarının belki de karşılığını verebilsem. Çünkü bence bu insan için siz çok fazla şey yapmışsınız. Ve bıraksa daha da fazlasını yaparmışsınız. Ve bunun istenilmemesi de size şey gibi hissettirmiş olabilir. Ya sen demek ki beni sevmiyorsun, beni istemiyorsun. Ve desteğimi de istemiyorsun. Ya kusura bakma. O zaman hani bence böyle hissetmenize sebep oldu ve bundan dolayı da üzgün. Ama ne diyor kitabına göre? Her şey kuralına, kitabına göre yaşanmak durumunda. Hani ben önce işte kafamdaki o falanca planı yapmalıyım. Bir araya gelecekse de bu bundan sonra olmalı. Ama şu an bence bir araya gelişinizin de çok kolay olduğunu düşünmüyor hala, bakın.
hani birazdan gelecek eylemlerin adımlarına da bakacağız ama tamam diyor, hani bitmedi, bunun farkındayım, aramızdaki süreç bitmedi. Belki ben bu deste sürekli aynı döngüyü de yaşamış olabilir bu arada bu insanla. Bu bitmeyen hikaye genelde bana bunu çok veriyor. Hani sürekli böyle ayrılanlar, kopanlar, birleşenler, sonra yine kopanlar. Acaba onu mu söylüyor? Hani zaten hani sürekli aynı şeyi yaşıyoruz ve bak bir yere hani varamadık. Bu yüzden de hani artık olmuyor. Son noktada en doğrusu evet kendi yollarımıza gitmek. Bazılarınız için bu ortak bir karar da olabilir. Hani yapılacak bir şey yoktu artık ve tamam hani kendi yollarımıza gittik şeklinde. Ama gördüğüm kadarıyla dediğim gibi gerçekten unutmayan bir insan var. Filler biliyorsunuz ki hafızaları çok iyidir. Unutmayışı, gerçekten aile olmayı, sahiplenmeyi anlatır bize. Peki. Şimdi bir eylemlerine bakalım. Çok fazla kart oldu. Şöyle alayım. Tarot kartlarını yeniden karıştıracağım arkadaşlar. Peki. İkinci destenin aklındaki kişi. İkinci destenin aklındaki kişi. Gelecek süreçte ikinci deste sahiplerine ne gibi eylemlerde, davranışlarda bulunabilir? Ölüm. Tılsım dörtlüsü hala o durumu tutuyor arkadaşlar, yani hala şu anki o ayrılık dediğimiz süreci tutuyor. Bir kart daha alayım. Şimdi diyor ki bir süre daha işte şu anda bir bitiş yaşıyorsak bunun olmasına hala bakın ısrarcıyım diyor. Sonrasında değnek kraliçesi, joker, tılsım prensi, kılıç kraliçesi, mahkeme. Joker bize böyle bir anlık cesaretle hiç beklemediğimiz, hiç ummadığımız anda gelen eylemleri anlatabiliyor. Ve bence bu sizsiniz. Hani siz böyle duruyorsunuz ve diyorsunuz ki artık hani yok yani bu konu yani belli. Bunun sesi de çıkmıyor. Bir şey olmayacak. Böyle duruyorsunuz. Ama kartın yönü bakın size doğru. Diyor ki ben bir anda bir iletişime geçebilirim seninle. Ya da bir şey söyleyebilirim. Ama bunu yaparken hala bakın sorumlulukları var. Hala böyle şey kısmında duygusal bir adım gibi değil. Hani belki bir bahane, belki böyle işte profesyonel bir şeyi bahane etmek. Ya işte bende falanca eşyan kalmıştı, alır mısın? Ya da işte ne bileyim belki bayramını işte kutlarım falan. Çünkü şey değil, orada hala böyle duygusal olarak bir şeyleri açmıyor. Hala iki tarafta daha böyle sessiz. Ama konuşuluyor mu? Konuşuluyor. Sonra bakın kılıç kraliçesi ve mahkeme. Ya sanki bir hesaplaşmaya gidiyor süreç. Hani hesap sanki soruyorsunuz. Yani geldin bir şey de bahane ettin de tamam derdin ne, bir dakika niye hani bunca zaman sonra niye sesin çıktı? Burada bence çünkü çok uzun süreli bir iletişimsizlik var. Konuşulsa bile çok minik böyle çok kısır kısır deriz ya böyle konuşmalar. Ama şu adımın üzerinden bir sonraki adımda ya da bir sonraki süreçte belki sizin de ona hani patlamanız, yani ne derdin hani ne oluyor? Çünkü burada bir yüzleşme yaşanacağını söylüyor bize. Peki bu ilişkinin, bu bağlantının geleceğinde ikinci deste ve aklındaki kişi arasındaki bu bağlantının geleceğinde neler yaşanabilir? Değnek dokuzlusu, kupa beşlisi, kılıç ası. Bence ilk etapta hani şu süreçte, bu ayrı kalınan, konuşulmayan süreçteki zorluk, buradaki pişmanlıkların konuşulması, dile getirilmesi, bu yaşanacak. Tılsım kraliçesi yine. Kılıç yedilisi. Ama yine bakın hala kaçak göçek. Hala bir şeyleri net bir şekilde ifade etmiyor. Bir şeyler belki söylüyor. Diyor ki çok üzgünüm işte böyle olmasını aslında istemiyordum. Benim için de bak çok zordu. Benim de kendi mücadelelerim vardı. Ama söyleyip yine kaçılıyor gibi. Ve biz yine burada bakın dolaylı iletişimler görebiliriz. Ne demek bu? Birileri aracılığıyla size bir şeylerin gelmesi. Kendi belki direkt konuşamıyor. Geliyor işte bir arkadaşınızla konuşuyor. Kardeşinizle konuşuyor gibi düşünebilirsiniz bunu.
Değnek yedilisi, hala zorluklar var. Tılsım ikilisi. Ne olur bu bağlantının geleceğinde neler yaşanır? Hala arkadaşlar bağımsızlık üzerine gidiyor. Yani deste altında bir tılsım 8'imiz var. Hani şu değil, tamamen kopulmamış ya da kopulmuyor gelecekte de, evet, ama hala bize şeyi vermiyor. İki tarafın rahat rahat bu ilişkiyi yaşadığı süreci vermiyor. Diyor ki ikisinin de kendi hayatında yaşayacağı şeyler var. Bakın şurada tılsım ikilisinde kaldık. Tılsım şövalyesi, kılıç dörtlüsü, kule, değnek kralı, tılsım dokuzlusu. İki tarafında bağımsız bir şekilde kendi hayatlarını kurmaya çalışma süreci. Ve ben arada hem şu mahkeme hem şu kule en az 2-3 defa, hani gelecek süreçte, hani bu açılımdan itibaren gibi düşünün bunu. Bence bu sene içerisinde en az 2 defa bir şeylere yüzleşecektir bu kişiler, yani siz ve o. Ama buradan hani hadi ilişkiye gidelim, hala çıkmamış. Konuşuluyor yine sanki böyle bir yere varılamıyor ama hani birbirinizin hayatından tamamen çıkıyor musunuz? Yok, değil. Bu insanın bakın kendi hayatında böyle bir işte iş kurması ya da işte belki bir yere atanıp gitmesi, bununla ilgili konular görebilir. Çünkü çalışma hayatı, yine o hayat sorumlulukları çok etkileyerek gelmiş. Ama sizin de var bence. Sizin de var. Siz de kendi hayatınızı kuruyorsunuz ve böyle ara ara evet konuşuluyor. Bazen belki gerçekten iki tarafta eteğindeki taşları döküyor. Ama henüz buradan bir ilişki çıkmıyor. Fakat ben buradan şöyle bir izlenim aldım. Bu destenin hikayesi çok kolay kolay biter gibi gelmedi. Bana onu söyleyeyim. Hani şey gibi, biraz kendi yollarınıza sanki böyle gidersiniz. Siz mesela kendi mücadelenizi verirsiniz. Orada kendi mücadelesini verir. Siz belki hayatınıza hatta başkasını işte almayı falan isteyebilirsiniz. Ama bir yerde sanki bu insanla hep böyle bir karşılaşıyorsunuz. Ya da böyle hep bir şekilde, hani en fazla belki 6-7 ay sessiz kalıyorsunuz. Sonra belki yine konuşuyorsunuz. Ama ikiniz de hala bağımsızsınız arkadaşlar. Hala bize burada tam böyle ilişki enerjisini vermemiş. Yani demek ki en az bir 5-6 ay daha süreç böyle gidecektir. Hani çünkü genelde ilişki açılımlarından en fazla böyle 5-6 ay. Belki bilemedim bir senelik öngörüyü verir. Ama ben bu destenin birbiriyle daha yaşayacağı şeyler olduğunu düşünüyorum, onu söyleyeyim. Çünkü yani iki taraf da belli ki birbirine çok değer vermiş. Bu yüzden de istenilse de biraz kopulamıyor gibi bir durum var. Ama belki gerçekten yeri geliyor bir sene belki hiç konuşmuyorsunuz. Ya bu destenin hikayesi biraz bence tuhaf. Tuhaf da değil aslında yani. Yaşanan da bir şey. Ama siz birbirinizle konuşursunuz. Sadece dediğim gibi şu an, şu yakın süreç değil. İlişki süreci şu an değil. Burada değişmesi gereken şeyler var arkadaşlar. Yıkılması gereken düzenler ve kurulması gereken düzenler var. Bu olursa ben dediğim gibi bu destenin daha hikayesinin bitmediğini düşünüyorum açıkçası. Peki. İkinci deste sizin de böyleydi. Umarım ki sizin için kolay ve güzel bir şekilde geçsin bu süreç. Yani tabii ki tarotta biliyorsunuz gelecek öngörüleri mutlaka değişir. Mutlaka değişecektir. İyi ki de değişiyor ki birebir söyleneni geleceğe dair biz yaşamak zorunda değiliz arkadaşlar. Bu bir kader değil. Bilginiz olsun. Yani tarotun size öngördüğü bir kader değil. Sadece şey gibi düşünün. Evet, biz şu an bu enerjideyiz ve bu enerjide biz bunları yaşayabiliriz. Hava durumu gibi alın biraz. Kara bulutlar var. Yağmur yağabilir. Bunun gibi düşünebilirsiniz. Dilerim ki sizin için en güzelleri gerçek olsun. Kendinize çok iyi bakın. Gelecek açılımlarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Merhabalar. 3. desteği seçen arkadaşlar. Sizler de fil sembolünü seçmiştiniz. Objeleri seçerken arkadaşlar gözlerimi kapatıp her bir desteğe niyetle rastgele seçmiştim. O yüzden bunlar da biraz aslında sizin enerjinizi taşıyor. Bu destede şey görüyorum. Fil bize olgunluğu anlatır. Olgunluk, bilgilik, belleğin, hafızanın önemi. Bir şeylerin çok farkında olma, geçmişten, hatalardan ders alma ve gerçekten bilinçle bazı şeyleri yaşama. Böyle bir durumda olduğunuzu anlıyorum. Ve zorluklara aslında göğüs gerebilme. Çünkü hani fil çok sabırlıdır. Gerçekten
suyu bulmak için böyle yolları aşarlar ya. Hani sizde onu görüyorum ve sadakati görüyorum. Gerçekten belki çok sadık, çok sadakatli bir şekilde bu insanı düşünme belki de. Peki. Hadi bakalım. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ım 3. deste ve 3. desteği seçenler için niyet alıyorum. En doğru cevapları almaya ve en doğru şekilde 3. deste sahiplerine iletmeye niyet ediyorum. Zamansız görüştüm arkadaşlar, her zamanki gibi. Evet. 3. destenin aklındaki kişi şu anda güncelde ve gerçekte 3. desteği seçenler hakkında gerçekten neler hissediyor? Tılsım ikilisi, tılsım dokuzlusu, aşıklar, kılıç kralı, denge, dünya, kupa dokuzlusu. Çok sessiz, yani kendi köşesine çekilmiş, çok ketum bir şekilde düşünen bir insan var burada. Evet, hani sizi düşünüyor ama o kadar ketum, o kadar kendi dünyasında ki şey diyor olabilirsiniz. Yani umrunda mı gerçekten, bunu bile anlamıyorum. Çünkü hiç mi bir insan hiç mi konuşmaz, hiç mi sesini çıkarmaz, hiç mi bir şeyi belli etmez, ne geçiyor aklından anlamıyorum dedirtiyor olabilir. Ne hissediyor bu insan sizin için? Gerçekten neler hissediyor? Üçüncü deste. Yapı taşları, gerçeğin dile gelmesi, hediye takası. Bu kişi 3. desteği seçenler hakkında gerçekten ne hissediyor? Bağımlı ilişki, zararlı alışkanlıklar, gerginlik, sürtüşme, fırtına öncesi sessizlik, tak ediş, agresif enerji, yıkıcı güç, yanlış zaman, kısıtlı koşullar. Size bağımlılığı olan bir insan, bu çok net bir şekilde kendini ortaya koydu. Ama bunu sağlıklı yaşayabilen ya da sağlıklı bir şekilde ifade edebilen bir insan gibi görünmüyor. Ve gerçekten bazen çok kırıcı, çok incitici oluyor olabilir. Yani kılıç kralıyla geliyor çünkü. Kimseye güvenmeyen bir insan olabilir genel olarak. Size karşı da böyle hani kuşkucu, şüpheci yaklaşmış olabilir. Konuşturma kartlarından da alacağım son olarak. Neler hissediyor? Gerçekten neler hissediyor bu insan sizin hakkınızda? Çalışırken bile seni düşünüyorum. Çünkü dediğim gibi burada bir bağımlılık var. Hani defalarca belki hani buradan kopmaya çalışmış, hatta kopmuş ama işte kopamamış. Tekrar buraya geri gelmiş olabilir. Şu denge ve dünya kartı bana bunu veriyor. Hani şey vardır ya, her seferinde bu son, bu sefer bir son. Ama hayır, hiçbir zaman son değil, sanki tekrar buraya geliyor gibi. Bize dair hayallerim var. Bu kart birlikte geliyor. Gelsin bakalım. Bensiz de mutlu olmayı öğrenmelisin. Önceliğin kendine olsun. Üçüncü kişiler, aile, çevre, başka biri ilişkimizi etkiliyor. Bir bakayım net bir şekilde görünüyor mu hepsi? Görünüyor, tamamdır. Şimdi kendisi bir tılsım ikilisiyle açıyor arkadaşlar. Hani o deriz ya, kararsızlık, işte aynı anda birden fazla şeyin olması. Şimdi bu insanın gündemini burada da belki söylediği gibi etkileyen birden fazla unsur olabilir. Artık o her kimse, herkes kendi konusuna göre alsın. Hani artık başka biri, kendi ailesi, kendi sorumlulukları. Ben özellikle ama burada kendi egosundan da biraz böyle çok taviz vermeyen bir insan görüyorum. Hani bir taraftan evet sürekli belki sizi düşünüyor ama sizin istediğiniz şeyleri yapmak ya da sizin istediğiniz bir biçimde gelmekten de böyle nefsine ağır geliyor gibi.
Ve tılsım dokuzlusu bence bağımsızlığına çok düşkün. Tılsım dokuzlusu ve kılıç kralı. Hatta kupa dokuzlusu. Bağımsızlığına, kendi keyfine, hani böyle hayatında onu, kendisini birebir mutlu eden şeylere çok düşkün. Ve bu rahatından da pek ödün vermek istemeyen bir insan olabilir. Ama biraz böyle çabuk şey olan bir yer var. Nasıl desem? Hani sanki durmuş denge kartıyla, hani insan bir şeyleri yutar ya. Böyle susar bazen. Bastırdığı duygular, hani dedim ya, böyle çok zaman işte kopmaya çalışmış olabilir buradan. Hani burayı gerçekten işte bırakacağım, geride kalacak, işte artık aramızdaki süreç işte devreden çıkacak. Bunları belki çok düşünmüş, çok tasarlamış olabilir. Ama her seferinde o bastırdığı duygular daha fazla aslında öne çıkarak gelmiş gibi görünüyor. Buradaki tak edişle birlikte. Ve aslında size karşı duyduğu duygular hem kendisi için biraz yıkıcı, hem de size karşı da yıkıcı bence. Çünkü dediğim gibi yani karakter olarak çok soğuk, çok zıt bir insan gibi duruyor. Ve hani şey diyor olabilirsiniz, ha, iyi ki seviyor, hani bir de sevmese Allah bilir nasıl davranacak, ya böyle sevgi mi olur? Hani ben gerçekten yani sevgiyi anlama ve yaşama şeklinde çok şey olduğunu düşünüyorum bu insanın, sıkıntı olduğunu düşünüyorum. Buradaki aşıklar çok gerçekten tutkulu tasvir edilen bir aşıklar kartı. Ki dediğim gibi yani bağımlı, size bir zaafı var. Hani unutmak istese de, belki hatta bazılarınız için, hani bu durumu zaten bilenler için söylüyorum. Olmayanlar boşuna aklına böyle hani bir vesvese gibi sokmasın da. Bazen gerçekten hani burayı sonlandırıp işte başkalarına şans vereyim, bir başkasıyla bir ilişki kurayım. Buna da çabalamış olabilir. Ama diyor ki olmadı. Hani bir şekilde benim hep sana bir zaafım vardı ve seninle konuşmazken bile, belki hatta işte sana kızgınken, işte sana öfkeliyken bile ya aklımda hep sen vardın. Biraz ilişkiyi de bence, ya da işte sevgiyi artık nasıl ne diyorsa, böyle zıtlaşarak, inatlaşarak yaşayan biri gibi. Hani gerçekten o şey var ya, keçi gibi deriz ya, keçi gibi inatçı. Biraz böyle sert yaşayan, sert gösteren, çok böyle gerçekten bir insan şefkatli bir şekilde nasıl sevilir, bence onu pek bilmeyen bir insan. Evet tamam, hani size dair hayalleri var, tamam var. Ama yani bunları bile sanki öyle bir kendi içinde tasarlıyor fakat gerçekliğe dökmüyor ki. Siz gerçekten ya bu insan beni seviyor mu sevmiyor mu ben bunu bile anlamıyorum diyor olabilirsiniz. Çünkü bir taraftan evet yapı taşları bize bir şey kurmak istediğini anlatıyor, bakın hani denge, dünya, kupa dokuzlusu. Hani seni evet ben mutluluk kaynağım olarak görüyor muyum? Evet görüyorum. Seni düşümde evet mutlu oluyorum. Çünkü dünya kartı böyle ait olduğun yeri de bulmaktır. Ait olduğun hani kişiyi de bulmaktır. Ve burada aşıklar aslında bu şeyi yine çok güçlendiriyor, bu anlamı. Kupa dokuzlusu da bizim böyle bir dileğimizin, bir hayalimizin olmasıdır. Oradan gerçekten çok keyif almaktır. Ve hali sizinle aslında şu ana kadar yaşadığı paylaşımlar, duygular, bunlar da belli ki gerçekten keyif vermiş. Gerçekten bağlanmış ve hatta işte bağımlılığa dönüşmüş. Belki bazı burada kötü alışkanlıkları da olabilir. Hani bazen gerçekten insanın zararlı alışkanlıkları, belki yenemediği şeyler de onu bu duruma sokar. Hani sizin eğer onda değiştirmesini istediğiniz bir şey vardıysa, yani şu huyunu bak istemiyorum, ama onu değiştirmemiş olabilir işte mesela. Fakat dediğim gibi yine de evet bir şeyler kurma hayali var mı? Belli ki var. Ama diyorum ya böyle şey deriz ya, Nemrut gibi. Ya Nemrut gibi bir enerji var. Gerçeğin dile gelmesi. Bakın bir baykuş görüyoruz ama böyle bir maskeyi ayağının altına almış. Evet maskeli bir insan. Gerçekten maskeli bir insan. Hani sanki sizin için belki bir şey yapsa, hani böyle çok fazla bir şey yapmış gibi deriz ya. Yani şunu yapsan ölecek misin? Öyle hisseden bir insan gibi görünüyor. Hani bir kerecik sen arasan ölür müsün? Bir kerecik sen yazsan ölür müsün? Hani sanki size sürekli bu sitemi ettiriyormuş gibi geldi bana. Ya hep ben yaptım, hep ben çabaladım, ya yapsan ölür müsün? Ve burada da bakın 14, yine işte 14 denge kartının sayısıdır.
yutma, çok fazla gerçekleri bastırma, duyguları bastırma ve bastırılmış ve aslında açılma ihtiyacı hissediliyor. Çünkü diyor ki kalbimi evet bir açsam, gerçekten dürüst olabilsem. Bakın burada Kılıç Kralımızın da bir baykuşu var. Burada da yine baykuşu görüyoruz. Baykuş evet bilgeliği anlatır. Çok zeki bir insan bu arada, aşırı zeki bir insan ve siz de öylesiniz. Bakın iki tarafta bence çok zeki. Burada dedim ya fil bilgeliği yine bize anlatıyor diye. Çok zeki ama çok küstah gibi görünüyor. Özür dilerim. Hani artık biraz şey oluyor. Kusura bakmayın, Ramazan ayı. Gidiyor yani boğaz. Ve bir açsa evet duygular belli ki var. Ama dediğim gibi yani severken bile bir sevgisiyle bile kimi insan böyle iğnelemeden, laf sokmadan konuşmaz ya. Ya çok öyle bir üslubu var gibi geldi bana. Yani çekindim bu insandan. Of. Yanında hediye takısı. Yine hani senin için bir şeyler yapmak aslında evet istiyorum. İstiyorum ama yapamıyorum. İnat değil miyim? Yapmıyorum. Bana bunu hala çok yansıtıyor. Çünkü dediğim gibi bence siz bu insan için çok fazla şey yapmışsınız. Ve biraz bunlara karşı da borçlu hissediyor olabilir. İşte sen benim için hep yaptın. Evet ben senin için yapamadım. Bir türlü belki işte koşullar da denk düşmedi. Bu yüzden de sanki şey diyormuş gibi. Bak ben hani yapamıyorum. Ben zaten hani belli egoistim. Ya sen o yüzden en azından ben sizle mutlu olmayı öğren. Önceliğin kendin olsun. Çünkü kendini de çok iyi biliyor. Kendinin de çok farkında. O yüzden ki sen lütfen hani mutluluğun, çünkü sizin mutlu olmanızı kendi içinde o istiyor ama kendisi sanki sizi mutlu etmeyi beceremiyor. Ve bu siz o yaptığı şeylerden mutlu olmadığınızdan değil. Egosu yüksek bu kişinin, adamın ya da kadının, artık her kimse. Diyor ki ben seni mutlu edemiyorum çünkü yapmıyorum o şeyi. En azından sen kendini bak mutlu et. Çünkü ben yani belli yani ben ketumum. Ve biraz şeye giriyor. Yanlış zaman, kısıtlı koşullar. Bazılarınızın arasında belki bir statü farkı, bazılarınızın arasında yaş farkı gibi değiştiremediğimiz şeyler olur ya. Değiştiremezsin o şeyi. Ve o koşuldan dolayı da o konu donar, sürekli yarım kalır. Sanki böyle bir durum var ama bakın burada sürekli döngüyü görüyoruz. Kendi kuyruğunu yiyen yılanı görüyoruz. Hep bakın aynı döngünün tekrarlaması. Şu kartı, şu deste zaten benim tasarladığım deste. Sürekli bakın o kısıtlı koşullardan dolayı bence duyguların tam olarak yaşanamaması, yaşanamadıkça birikmesi, yaşanamayan şey bir de ukde olur ya, daha da içinde kalır, bağımlılığa dönüşür. Bunun olması ama bir türlü yaşanacak koşullarında olmaması bana böyle bir izlenim verdi. Şimdi düşüncelere geçelim. Bunları böyle bir alayım. Düşüncelere bir bakalım. Sert bir insan. Gerçekten ürkütüm. Hani böyle bir... Bence sizi de ürkütmüş. Hani özellikle ilk mesela tanıdığınızda çok gerçekten ulaşılmaz görünen bir insan olmuş olabilir bu kişi. Ve bence şeyi de diyorsunuz. Yani ben ona ne kadar hani yaklaşmaya çalıştıysam hep bir duvarı var ve aştırmıyor. Nedir? Bu kişinin sizin hakkınızdaki düşünceleri. Üçüncü deste. Yüzü açık geldi, alacağım. Kupa Prensi. Nedir sizin hakkınızdaki düşünceleri? Adalet. Yine bakın duyguların açık yüreklilikle aslında dile getirilmesi. Ama yapamıyor yani. Dürüstlüğü bir türlü getiremiyor. Kılıç beşlisi. Joker. Değnek beşlisi. Kıskanç da ama kıskançlığını da belli etmiyor. Kılıç sekizlisi. Kupa yedilisi. Siz birinci desteyle bu deste arasında falan mı kaldınız? Kaldıysanız dinleyin. Benziyor çünkü. Hani tek bir deste seçin demiştim ama kaldıysanız konusu benziyor. Kaldıysanız dinleyin. Kalmadıysanız dinlemeyin. Nedir bu kişinin sizin hakkınızdaki düşünceleri? Üçüncü deste. Yeni hayat. Şöyle parlamasın, bu tarafa koyacağım. Döne döne. Yang. Hem böyle bir an hani artık bir adım atayım, bir geleyim. Hem bunu isteme hali. Yang da çünkü yapma enerjisi, böyle eril enerjidir. Yani yapma, yaratma enerjisi, oldurma enerjisi. Joker'le de onu görüyoruz. Yani bir şey yapayım ya, ummadığın bir anda geleyim. Ama kılıç beşlisi ve değnek beşlisi. Şimdi hem inatçı, hem diyor ki bir şeyler yarım kaldı, rövanşını almalıyız aslında. Evet, konuşmalıyız.
Ama hem de sizinle konuşurken bile, hani belki orada ilişkiyi kurmaya çalışırken bile hala çok böyle haklı çıkmaya çalışan bir insan. Diyorum ya, böyle yani saçma sapan kalp kırıyor olabilir. Nedir bu kişinin sizin hakkınızdaki düşünceleri? Tutku, uyuşan kimya, yüksek çekim. Hani değnek beşisinde de onu biraz anlarız. Yine Yang da biraz onu veren bir kart. Evet, dediğim gibi yani o bağımlılık, o tutku, kimya evet çok yüksek. Ama işte birbirine aynalama, duyguları yansıtma. Siz mesela çok kolay tartışıyor olabilirsiniz bu yüzden birbirinizle. Hani aynı şeyi söylerken bile sanki burada bir tartışma çıkmış hep bu insanla. Aslında mesela aynı şey konuşuluyor ama yine de tartışılıyor. Telefon, haber, mesaj. Hatıralar, özlem. Do you remember? Bakın burada bir fotoğraf görüyoruz. Belki böyle fotoğrafınıza bakıp işte düşünüyor olabilir. Çünkü belli ki özlüyor ama yani o kadar dediğim gibi bence ketum duruyor ve o kadar şu anda dışarıdan baktığınızda böyle umursamaz görünüyor olabilir ki işte ne bileyim sosyal medyasında falan öyle şey duruyor olabilir. Siz şey diyor olabilirsiniz, yani bu mu özlüyor beni? Yani çok ya tuhaf bir öfke enerjisi var bu destede. Nedir bu kişinin sizin hakkınızdaki gerçek düşünceleri? Beklentilerini karşılayamamaktan çekiniyorum. Sana ulaşacağım öyle ya da böyle. Kafasına koyunca yapıyor da işte mesele onu kafasına gerçekten koyabilmesi. Ama gerçekten de hani ulaşmak istiyor belli ki. Çünkü hem burada haberleşme temasını görüyoruz. Hem burada bir adalet kartımız var. Artık hani böyle bir yüzleşelim diyor. Joker zaten bir adım atabilmek. Kupa Prensi de minik de olsa bir adım. Kendi hayatına odaklan. Size de sürekli size de böyle bir şey yapıyor. Kendi hayatına odaklan. Önceliğin kendin olsun. Önce kendi kendine mutlu et. Bu da tuhaf yani. Yorgun hissediyorum. Zaten çok fazla baş ağrısı çekiyor olabilir. Bakın burada bir kılıç beşlimiz var. Yani bir mücadele yaşanmış, bir taraf yenmiş, bir taraf yenilmiş gibi görünüyor ama gerçekte kim yenildi belli değildir aslında kılıç beşlisinde. Hala ben şunu da anlıyorum. Bu insan mesela hani incitici bir şey söyleyip böyle gidiyorsa bile sürekli sonra kafasında o konuyu bence düşünüyor. Ya öyle dedim de iyi mi yaptım? Keşke öyle demeseydim. Keşke işte böyle olsaydı. Kendinden de memnun değil. Huzursuz bir insan bence. Sürekli huzursuz. Kendinden razı olamıyor. Çünkü sürekli böyle yanlış kararlar alıyormuş gibi görünüyor. Bu yüzden de zaten şu anda sizinle ilgili de belli ki paralize olmuş. Karar alamıyor bile. Bakın kılıç sekizlisi, yanında kupa yedilisi. Aslında bence gerçek anlamda bir engel yok burada, onu söyleyeyim. Çünkü kılıç sekizlisi varken bizim analarımız vardır. Bizim engel zannettiğimiz şeyler vardır. Yani bu insanın engel olarak zannettiği şeyler var. O da ne aslında bence büyük oranda kendi egosu, kendini açmak istememesi, belki güvenmek istememesi, gerçekten belki bu ilişkiye bir şans vermeyi böyle tam olarak isteyememesi. Çünkü şey bile diyor olabilir ya, bir insan beni niye sevsin ki? Yani sen beni seviyorsan sen beni niye seviyorsun ki? Hayırdır? Yani böyle sürekli bir çıkış, böyle bir sürekli bir öfke var ya burada, çok garip. Benim de başım ağrıdı. Ve zaten kupa edilisi yine o duygu karışıklığını veriyor bize. Hani şey yapıyor olabilir mesela, sürekli sosyal medyada böyle baktığınızda birilerini böyle ekleyip çıkarıyor olabilir, işte başka insanları. Şey diyor olabilirsiniz, yani biri mi var hayatında, birini mi alıyor, birini mi çıkarıyor. Çünkü bence o kadar böyle dengesiz değil aslında bu. Yok, bu dengesizlik değil, bu şey artık. Ne istediğime karar ben veremiyorum. Ne istediğimi bilmiyorum çünkü. Bilmiyor. Evet, ne istediğini bilmiyor. Bu kişinin bence sıkıntısı bu. Diyor ki senle evet konuşacağım. Ne konuşacaksın? Konuşacağım diyor. Bilmiyorum, konuşacağım. Hani duygum var. Tamam, duygu da var. Evet, seninle yeni bir şansım da olsun istiyorum. Ama diyor biliyorum biz yine aynı şeyi yaşarız. Bakın aslında bu kendi zannı. Yani şey diyor çünkü sürekli aynı şeyi yaşarız. Biz işte yürütemeyiz. Yine aynı şeyler olur. Ve sizi de olumsuz etkiliyor. Sizi de aslında buna inandırmış. Evet, biz hep aynı şeyi yaşarız. Halbuki biraz olsun bu insan gerçekten hani nasıl desem bir şeylere çeki düzen verse bence bir şeyler farklı olabilirmiş. Ben bunu anlıyorum. Sizin sisteminiz de bu olabilir o yüzden.
Hani hiç yani görmedik, yani olumluları hiç görmedi. Hep bu insan olumsuzluğa belli ki odaklanmış. Ve hep işte ama tam böyle yeni bir başlangıç belki yapıyorsunuz bu arada gerçekten. Hani belki yeni bir adım atılıyor. Hadi tamam başlayalım, bir şans verelim. Yine aynı şey yaşanıyor. Bakın döne döne. Sürekli kendini tekrarlayan bir sarmal. Az önce de görmüştük ya şurada. Tarot kartlarında görmüştük. Pardon. Değil mi? Aynen şurada. Kendi kuyruğunu yiyen yılan demiştim. Hani sürekli bir şeylerin engellenmesi. Bu insan bazen sizi sosyal medyadan engelliyor da olabilir bu arada. Ya da siz de onu engellemiş olabilirsiniz. Kılıç sekizisi varken engelleşmeler oluyor çünkü. Ama gerçekten hani şey, hani ne derdin ne dedirtiyor gerçekten. Yani haklısınız öyle diyorsanız. Çünkü duygu var mı? Evet var. Ama bu duyguları sağlıklı bir şekilde yaşayabiliyor mu? Yaşayamıyor. Bunları da hani şey de yapıyor bence, hani işte sürekli işte sana geliyorum, işte sürekli seni merak ediyorum, işte sana da kızgınım bu yüzden. İşte sen girdin benim hayatıma. Aman seni ben nereden tanıdım? Bence bu tarz tuhaf bir şeyi de var, çıkışı da var. Ve hani bir yandan şey diyor olabilir. Ne yaparsan yap. Ben ilgilenmiyorum. Git kendi hayatını yaşa. Çünkü sürekli diyor ya kendi hayatına odaklan. Git diyor kendi hayatını yaşa. Ama bence onu yaptığınızda da kıskanç. Hayırdır? Birini mi alacaksın hayatına? Hayırdır? Bir yere mi gidiyorsun? Böyle bir darlayan da bir enerjisi var. Gerçekten yani. Bunaltmış sizi belli yani. Ama iletişime geçmeyi de düşünüyorum diyor hala. Peki tamam, şu an dediğim gibi duygular karman çorman, bir şeye bakalım. Ne yapabilir gelecek süreçte? Sonrasında hani sizin aranızda ne olabilir? Bir bunlara da bakalım. Hani böyle yorum yapıyorum ya, hani beni de bir dövmediği kaldı desem yeridir. Çok sert bir enerji. Çok gerçekten soğuk. Yani bu insanla gerçekten kolaylık diyorum. Peki gelecek süreçte size adımları, eylemleri, davranışları ne olabilir bu kişinin? Sevgili 3. deste. Hadi bakalım. Hala kupa yedilisi. Hala o bunu mu yapsam, şunu mu yapsam, şunu mu desem. Düşünmekten o eyleme geçememek yine. Değnek kraliçesi. Değnek ası. Ama bakın burada özellikle hiç iletişim yoksa sizinle belli ki bir iletişim kuracak. Kılıç dokuzusu. İmparatoriçe. Değnek prensi. Hadi bir kart daha. Kupa altılısı. Bu da hatırlıyor musunuz? Hani seçtirdiğimiz kart vardı ya. Bu da o. Belli ki şimdi yakın gelecekte daha böyle minik minik adımlar, tamam. Yine belki bunlar hal hatır sorma olabilir. Ya da böyle sosyal medyadan sataşma olabilir. İşte istek gönderme, bir hikaye attığınız işte onu görüntüleme ya da onu böyle beğenme. Hani sizi, çünkü şöyle oluyor. Bir yandan bence hani hem seviniyorsunuz, diyorsun ki bir şey yaptı. Ama bir yandan da kaygılanıyorsunuz. Tamam da niye devamı gelmedi dedirtiyor. Bakın kılıç dokuzlusu. Ama işte kendisi de kaygılı. Kendisi de bilmiyor hala işte ne yapacağız, nasıl olacak. Fakat şöyle güzel bir taraf var. Bakın imparatorça, değnek prensi, kupa altılısı. Özellikle arkadaşlar burada 5. ve 6. ayların önemli olduğunu görebiliriz. Yani Mayıs ve Haziran aylarının önemli olduğunu görebiliriz. Onu söyleyeyim. Ya da dinlediğiniz andan itibaren 6 aylık süreç. Bakın oralarda gerçekten daha size verdiği değeri de belli eden. Bence bu yüzden sizi de bakın hani şaşırtan. İlk defa belki hani ya Allah Allah düzgün de geldi bu sefer dedirten adımlarını da görebilirmişiz. Özellikle bakın özlemi belli eden. Çünkü kupa altılısı bir nostalji kartıdır. Adam bakın köpeğiyle o küçüklüğünü hatırlıyor ikisinin. Ya işte seni özledim, işte fotoğraflarımıza bakıyordum. Ya aslında çok düşündüm. Ve evet hani sen benim için gerçekten değerlisin, önemlisin. Bakın burada imparatoriçeyi görüyoruz. İmparatoriçe hani gerçekten nasıl desem o karşındaki insana verdiğin değer ve bir taraftan sende de duyguların daha somutlaşması. Çünkü burada daha belirsiz, daha havada kalan duygulardan daha bakın somut bir yere gidiyor. Güzel geldi. O yüzden
yakın gelecek. Hani bunu dinlediğiniz andan itibaren böyle kısa süreçlerde, birkaç haftalık süreçlerde belirsiz adımlar, ama 6 aylık süreç içerisinde daha gerçekten elle tutulur şeyler görecek olabiliriz bu desteden. Peki bu kişiyle aranızdaki bu bağlantıda gelecek süreçte gerçekten neler yaşanabilir? 3. deste. Bu kişiyle aranızdaki bu bağlantının, bu ilişkinin geleceğinde gerçekten neler yaşanabilir? Kılıç altılısı ermiş. Denge. Kılıç sekizlisi. Aslan adam. Tılsım altılısı. Kılıç beşlisi. Kılıç yedilisi. Kupa ası. Tılsım sekizlisi. Kupa sekizlisi. Hadi bir kart daha alalım. Azize. Deste altında da tılsım dörtlüsü gelmiş. Bir ayrı ihtiyare baktığım için dahil edeceğim. Şimdi yine aslında arkadaşlar şu gelecek eylemleriyle uyumlu bir senaryo vermiş. Diyor ki bak diyor, bir süre ikiniz de kendi köşelerinizdesiniz. Hani burada ayrı şehirlerde olabilir hatta bazılarınız. Şöyle yapayım. Kılıç altılısı ermiş. İki tarafta kendi köşesinde. Hala işte kendi aslında odağında. Arada bir denge kartı görüyoruz. Bu bana biraz daha evet belki kendi iç dünyalarınızda birazcık daha dengeye gelmek, bunu anlatabilir mi? Anlatabilir ama ben buradan biraz şey anlıyorum. Hani o duruma da artık biraz uyum sağlamak. Hani tamam işte şu an sessizlikteyiz. İki tarafında belki birazcık bunu yine orada kabul etmesi. Ama yine de hala birbirini düşünmesi. Kılıç sekizlisi aslan adam. Özellikle hani Şubat ayında çekiyorum. Mart'ın sonuna kadar bu belirsizlik belli ki hala devam ediyor. Başka zamanlarda izleyenler arkadaşlar da şöyle alabilir. Yine izlediğiniz andan itibaren böyle birkaç ay, 1-2 ay gibi düşünebilirsiniz. Hala o süreç devam ediyor. İki tarafta çok kendi köşelerinde. Dediğim gibi bakın çok kısıtlı, çok minicik iletişimleri böyle görebiliriz ama hala enerji tam rahatlamamış. Derken üzerine tılsım altılısı, kılıç beşlisi, kılıç yedilisi. Bir şeyi bahane ederek ilk etapta burada diyor ki bir iletişim olabilir. Çünkü tılsım altılısı bir konuda yardım etme, bir konuda yardımını isteme. Hatta işte kılıç beşlisi, kılıç yedilisi. Burada kılıç yedilisi biraz böyle tüyler falan da var ya. Hani normalde de evet dolaylı bakın gizli şeyler yapmaktır biraz kılıç yedilisi. Ama bir taraftan da bir şeyleri işaret etme. Belki işte bir arkadaşınız, bir tanıdığınız üzerinden ulaşma. Onun üzerinden ikinizin böyle bir konuşmanın geçmesi. Sonrasında bir kupası. Yine aslında şuradaki süreci çok benzettim ben. Hani şu yavaş yavaş kısıtlı dediğimiz iletişimlerin birkaç ay sonrasında kupasıyla tekrar böyle belki bir barışma sürecine girme. Ve orada belki işte gerçekten de gönlünüzü almaya çalışması da söz konusu olabilir mi? Olabilir. Yanında bir tılsım sekizlisi görüyoruz. Çünkü biraz emek vermek var. Ama son noktada şunu getiriyor yine bakın. Kupa sekizlisi ve Azize. Yine de hemen tekrar kendini diyor geri çekebilir. Ya da acaba siz şey mi diyorsunuz artık ya hani ben uğraşamıyorum. Tamam belki evet geldi bana o adım attı ama ben onunla uğraşamayacağım ve ben kendi köşeme çekiliyorum. Çünkü özellikle de burada hani şey var sanki sizin tarafınızda. Ben artık sessizde kalacağım. Ne yapıyorsa yapsın. Geliyor mu? Tamam geliyorsa gelsin. Gidiyorsa da gitsin. Daha çünkü siz bence kendinizi bakın korumaya odaklısınız ki doğru da bir davranış olduğunu düşünüyorum. Çünkü bu insanın netleşebilmesi için hala çok zamana ihtiyaç var. Tamam mı? En azından bence belki birkaç ay. Tamam duygular var, tamam karşı koyamıyor. Size hep geliyor ama hani gelirken o şeyi de biliyor işte sürekli aynı şeyi yaşıyoruz. Sürekli aynı döngüyü yaşıyoruz. Haliyle sanki gerçekten sizin böyle bir şey yapmanız. Bak ben buradayım. Tamam buradayım ama kendi hayatımdayım. Bana da hep diyordun ya kendi hayatına odaklan diye. Evet bak işimdeyim, gücümdeyim. Kendi hayatımı kuruyorum. Hani istersen düzgün geliyorsan gel. Düzgün gelmiyorsan da ben giderim. Bence burada öyle bir konu var. Haliyle buranın bir şeyleri yaşamak için şansı var mı? Evet var. Ama şu değil arkadaşlar. Böyle aşırı güçlü gelir bazen. Dersin ki burası evet kesinlikle bir ilişkiye gidecek. Her şey çok güzel olacak. Hayır. En azından şu an değil. Tamam mı? Şu an değil. Bir şeyler bitmiş değil. Kapanmış bir defter yok.
Ama yeterli de değil. En fazla dediğim gibi ya bir tamam konuşalım mı, görüşelim mi? Belki o küçük küçük işte paylaşımların, durumların başlaması. Ama diyor ki sonra yine aranıza bakın diyor, sizin mesafe girebilir. Hani belki tamam mesela barışma olur ama belki hala ayrı şehirlerdesiniz. Ya da aynı şehirdesin ama bir şey oluyor ve şehirler ayrılmak zorunda kalıyor ve yine orada bir durgunluk var. O yüzden bu destenin ben zamana ihtiyacı olduğunu düşünüyorum ve özellikle de hani bu kişinin gerçekten ne istediğine karar vermesinin geleceği değiştireceğini düşünüyorum. Bütün destelerde aynı şeyi hep söyledim. Tarot'un gelecek öngörüsü şöyledir arkadaşlar. Hava durumu gibi baktın, kara bulutlar var, yağmur yağabilir dersin ama bazen o yağmadan geçer. Tamam, bu aklınızda olsun. Ve iyi ki birebir zaten öngörüldüğü gibi de gerçekleşmiyor her şey. Çünkü o zaman hiç bizim irademizin bir anlamı olmazdı. Ama ben dediğim gibi sizin bu insana böyle sanki çok net tedbirler alacağınızı, net böyle nasıl desem deriz ya, yaptırım, hani ya taviz vermeden bazı mesafeler koyacağınızı anlıyorum. Fakat burası için bence bu 6 aylık süreç geleceğin de belirlenmesi adına önemli. Ama bir şans var mı? Evet var. Fakat her şey tamam mı? Hayır, her şey tamam değil. Dikkatli olun o yüzden. Çünkü burada sorun olarak gördüğü şeyler her neyse, bu insanın kendini şeye ikna etmesi lazım. Ya evet, aslında bunlar sorun değil. Ben bunları halledebilirim. Zihnen kendini ikna etse mesela olur. Buradan o ilişki çıkar. Ama bu insan zihnen kendini ikna etmiyor. Çok ketum maalesef ki. Bence bu da zaten sizi hani zorlayan, hani fil dedim ya, biraz o geçmişten ders almak. Ya ben artık hani tanıyorum karşımdakini. Ben onun huyunu biliyorum. Bence siz zaten bunu söylüyorsunuz. Dilerim ki hakkınızda her şeyin en güzeli kolaylıkla olsun. Dediğim gibi gelecek öngörülerine çok takılmayın tarot açılımlarında. Sizleri seviyorum. Umarım ki hakkınızda her şeyin en güzeli olur arkadaşlar. Gelecek videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.